Emre Hoca. We'll fly forever Emre Hoca. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀줄 Emre 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll fly forever Emre Hoca 넘어져도 괜찮아 함께라면 두렵지 않아 Got your back, always on the track 멈출 수 없는 beat 너의 목소리 우리 가슴 속에 Deep inside we feel the soul you show 함께 걷는 이 길 never let it go Open your eyes looking at the light 영원히 빛날 거야 in the night Emre Hoca land Emre Hoca 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀줄 Emre 세상이 우리를 불러 세상이 Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. Emre Hoca. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Oh, Emre Hoca. Volaremos por siempre, Emre. Oh, Emre Hoca. Volar Emre Hoca. Hoca. Emre Hoca. No importa si caemos, estando juntos no hay temor. Estamos contigo, seguimos tu rastro, luz imparable. Tu voz está en nuestros corazones. En lo profundo sentimos el alma que mostré. Este camino que recorremos juntos, nunca lo dejes. Abre los ojos, Mira hacia la luz, en la noche por siempre brillará. Emre Hoca, Emre Hoca, juntos volaremos por siempre, con nosotros por siempre. Volaremos por siempre. Con nosotros por siempre.
vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido. Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. Embreocha, el mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Por siempre, Embreocha, Embreocha y Becha. No importa si caemos, estando sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. ¡MJ! El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. ¡Oh, MJ! Volaremos por siempre, Volar MJ. No importa si caemos, estando juntos no hay temor. Estamos contigo, seguimos tu rastro, luz imparable. tu voz está en nuestros corazones, en lo profundo sentimos el alma que nos trae. Este camino que recorremos juntos, nunca lo dejes. Abre los ojos, Mira hacia la luz, en la noche por siempre brillará. Embrejucelen, Embrejucelen, juntos volaremos por siempre. Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 19.04
Maşallah. Nisan ayının da neredeyse sonuna doğru gidiyoruz Özgün. Sevgili arkadaşlar, burada olanlar hepinize selamlar. Güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Burada bizim ekibimizde arkadaşlarımıza bayağı kalabalık bir grup. Sizler de bugün yayın öncesinden beri kalabalıksınız. Hayırdır? Neler oluyor? Bu nedir bu kalabalık böyle? Ben de şaşırdım. Bizim genelde pazar yayınlarımız tamam böyle kült yayındır. Her hafta her şey olur ama böyle genelde bir sakinlik ve durağanlığı pazar hissederiz. Bugün bir coşku var. Bunun sebebini tam bilmiyorum. Belki bize Özgün veya işte Gizem veya Ayşenur açıklar. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor gününüz? İyiyiz hocam. İyi misiniz? Teşekkürler. Vallahi mı? Nasılsınız? Çok şükür vallahi. Havalar fena değil galiba, değil mi? Teşekkür ederim hocam. İyiyim, siz nasılsınız? Evet, hepimize selamlar, sevgiler. Güzel bir yağmurdan sonra denize iyi güneş aldı. Vallahi evet, artık havalar ısınıyor. Bu arada arkadaşlarımız tabii ki Eda'nın çok güzel mesajı var. Müzik yaralarımız saracak. İnşallah diliyoruz. Bizim de gönlümüzden geçen o. Kulağımız sağır değil, gözümüz kör değil. Her şeyin farkındayız. Ama güzel olsun istiyoruz. Her şeyin daha iyi olsun. 23 Nisan günü çok özel bir yayında sizinle birlikte olacağım. Harika çekimler yaptım. Türkiye'de arkadaşlar bence en önemli eksiklerden biri çocuk şarkıları yapan kişilerin, yani çocuk besteleri yapandan kastım aslında okul şarkıları üreten kişilerin, koro şarkıları üreten kişilerin çok fazla öne çıkamaması. Ben de bu nedenle çok değerli bir besteciyi konuk aldım. İlhan Çınar. Kendisi hem müzik öğretmeni hem çok önemli bir besteci. Hem stüdyoya davet ettim. O da buraya 6 tane çok yetenekli öğrencisini getirdi. İnanılmaz güzel kayıtlar yaptık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Mutlaka 23 Nisan günü o videomuzu izleyin. Ondan sonra da bir yavaş bir duyurum olacak sizlere. Şu an yayın izleyen bayağı da kalabalığız. Biliyorsunuz arkadaşlar, biz çok uzun süredir karavan stüdyo çekimi yapmıyoruz. Ama yapmaya karar verdik. İnşallah 2026-27 yılında çok yakında emrehocelen.com'da ve birçok yerde bir form dağıtacağım arkadaşlar. Bu formda başvuruları siz yapacaksınız artık. Şehrinize gelmek istediğimiz neresi varsa, nereye bizi davet etmek isterseniz, okullarınıza, nereye isterseniz biz hazırız. Gelecek sene için bütün hepsini değerlendireceğiz ve Eylül ayından itibaren 2026-27 sezonunun tamamında Karavan Stüdyo Türkiye turnesini yapmayı planlıyoruz. Ama tabii ki sizin programınız, sizin istekleriniz doğrultusunda bu turneyi belirleyeceğiz. Biz kafamıza göre bir şey yapmayacağız. O nedenle bu hafta içinde o formu takip etmeye başlayın. Bunları 23 Nisan günü sizle paylaşacağım. Hem videoyu paylaşacağım hem de formu paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Instagram Emre Yücelen, TikTok Emre Yücelen, efendim ses eğitimi, bulduğumuz kanallardan lütfen bu formları yakalayın, izleyin. Çok teşekkür ederim Özgüncüm. Neler neler yaşanıyor. Bu chat'in haline böyle idol avcılar basmış burayı. Ne oluyor Özgün? Biraz anlat da dinleyelim. Şimdi Idle House'da hocam 11. bölümde Hah. gruplara ayrılmıştı işte. Başlangıç grubu, orta seviye grup, uzman grup diye. Evet. 3 farklı hocanın çalıştırdığı. Bunlar ilk defa tek bir şarkıyı birlikte okudular. Allah Allah. Tabii 20 yarışmacı 3 grupta kendi seslerini gösterdiği için de büyük bir istek var. Analiz yapmamız. Tamam. Onları yapmaya başlarız o zaman. Şahıs arası isteği olanlar lütfen yazsınlar. Bu yayını unutmayın. Aynı zamanda bir süper chat yayınıdır. Süper chat isteklerinizi de değerlendiriyoruz. Bilginiz olsun. Peki. Dedim ve Dimaş durdurulamam bizde hemen göndermeye başladı. Dimaş'cığım günaydın. Artık sana Dimaş diyorum Recep ben. Özgün açtık yani, şey de demiyorum. Direkt Dimaş diye hitap edeceğim. Daha güzel yani. Chatimizde Dimaş var. Hoş geldin Dimaş. Hocam selamlar, ben Recep. Yeni hesabı video attım. Kalın seslerimi denedim. Elimden gelince bir bakar mısınız nasıl olmuş? Dimaş 60-35 hesabından göndermiş. Tamam. Şimdi idol avcılar buradaysa ne istiyorlarsa onlar da yazsınlar. Nedim'cim selam sevgiler sevgili arkadaşlar. Kimler var? Oyun aşkı burada, selamlar. Cahil'le sohbeti kestim. Selamlar arkadaşlar. İlk performans yayınlandı diyor. Godness of Death burada. Çok heyecanlandım diyenlere Avaran Sorry. Yorgunuz ustam. Nur Yıldız, Melek, Tenor Doz, Kainat Medya, selamlar Azerbaycan'dan tüm izleyen dostlara, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, İran'dan, nereden izliyorsanız hepinize selamlar. Almanya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan. Bu yayın gerçekten uzun yıllardır böyle keyifli. Ben Favorite hoş geldin.
Pengo hoş geldin. Hatice hoş geldin. Aman Allah'ım. Nesi burada? Nesi Abdullayeva? 23 Nisan'da Eurovision Kids yayını yapsak mı diyor. Çok teşekkürler. Neden olmasın? Hepsini yaparız tabii ki. Önce bir şunları yapalım da. Ondan sonra zaten bu projeler inşallah. Leyla Gencer Emre Bey bu ligde telif yok galiba demiş. Geçen hafta hakikaten. Yani biz Leyla Gencer'in analizini yapabilecek seviyede miyiz? Onu da tartışmak lazım ama yapabildiğim kadarıyla ayırmaya çalışıyorum. Ben şimdi istekleri alıyorum. Özgüncüm müzik dünyasında neler oluyor? Bu arada her şeyden önce şu idol havuzu halledelim mi Özgün? Ondan sonra başlayalım. Şey hocam, chat'e atın. Yıkılıyor. Ben ne yaptığımı şaşırmış durumdayım şu anda. Bu kadar çok... Chat'e bakın hocam. Hemen. Bir saniye izninizle. Şu olayı bir çözelim. Yoksa başlatmayacak bizi arkadaşlar. Farkındayım yani. Şimdi ne diyor Özgün Günyar? 60. Hemen linki şöyle topluyorum. Tıkı sesler. İlk hocam 2.35, 13.35. Şimdi şu var. 2.35, 8.51, 16.21'de başlayan 3 tane ayrı şey. 3 grup. Tamam ben 3 on grup var. 2.35'te uzmanlar grubu. harika. Ben şimdi onu aldım. Tamam mı? Ben onu yapacağım. Önce müzik dünyasında neler var? Süper Chat'ten genel işte yeni bir session serisine başladık. Doyevat. Özgüncüm provasız karşılaşmalar demiş. Harikasınız. Ben de bunları alıyorum. Müzik dünyasında neler oluyor Özgün? Sen bir onunla gir. Ben de arkadaşların istekleri toplamaya başlıyorum. Şu linki bir düzeltirsen sevinirim bu arada. Tüm dünya çapında konuşulan bir konu Amerika'dan geldi. Her zamanki gibi. Evet. Bir tane şirket var. Organizasyon yapan. Evet. Ve bu şirkete bağlı bir bilet satış şirketi var. Evet. Bu şirketle ortak grup içinde, bir grubun içinde 2022 yılında Taylor Swift The Era Tour kapsamında ABD'de bir turne yaptığı zaman biletler satışa çıktığı anda bu sistem çöktü. Bu bilet satış sistemindeki. Bundan sonra da şu ortaya çıktı. Çünkü insanlar Ne çıktı? kaydettikleri stadyumdaki koltuklarını bile satın alamayacak hale geldiler. Ondan sonra şu ortaya çıktı. Bu firmanın sahibi kim? Konserin turneyi yapan şirket. Tamam. Niye sadece bu şirket bilet satıyor? Niye başka firmalarla bölüşülmüyor? Sonra ortaya çıktı ki bu rakiplerini egale etmek için sadece kendi bilet satış firmasıyla çalışıyor. Allah Allah. Şimdi bundan dolayı da şikayetler artınca 34 eyalet Amerika'daki bu grubu mahkemeye verdi. Dedi ki siz burada kartel oluşturdunuz. Rakipleri fırsat tanımıyorsunuz. Kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz yaparken de sistem çöküyor. Her şeye yetişemiyorsunuz. Zaten yaptığınız konserlerde de lojistik problemleri çıkıyor. O kadar çok farklı şeylerle uğraşıyorsunuz ki. Burada bir kartel oluşuyor. Bu da işte rekabete aykırı deyip antitrust davası açıyorlar. Bu dava 2 yıl sonra jüri kararına bağlandı. Jüri de dedi ki evet burada bir haksızlık var. Ve savcıya dedi ki bunu cezalandır. Şimdi Amerikan kanunlarına göre savcıya kaldı konu. Savcı 2 karar verebilir. Bir, bu şirket grubuna yani organizasyonu yapan ve başka bir bilet firmasıyla çalışmayan, bu konuda sanatçıların zorlayan, bilet satışlarından yüksek gelir elde eden, zoraki olarak, zorunlu olarak. Dedi ki ya bu 2 şirket çok büyük ceza ödeyecek ya da 2 şirketten biri satılacak. Yani bu grup ya organizasyon yapacak ya da bilet satacak. İkisinden birini satışa çıkaracak ya da devlete verecek diye. Şimdi bu kartel olayı tüm dünyada etki yarattı. Çünkü dediler ki bu 1 numaralı bir şirket bu grup. Yani tüm dünya çapında hiçbir kimseye büyüme hakkı tanımıyor. Hem organizasyon hem de Türkiye'de de şirketleri var. Bundan dolayı da müzik dünyası bu hafta boyunca bunu konuştu. Hatta başka şarkıcıların da turne yapması düşünen şarkıcıların da ilgisini çekti. Ve aynı zamanda da Coachella'da da benzer bir sorun yaşandı. Geçen hafta yapılması gereken Anima konseri dün akşam yapıldı. Liza ile birlikte Anima birlikte sahneye çıktı. Bu rüzgar problemlerinden dolayı bu yapıldı. Şimdi diyorlar ki işte bir şirket bir işi yapmaya başladığı zaman o kadar çok odaklanamıyor ki problem çıkmaya başladı. O yüzden de daha çok işte mesela Kore'deki 5 büyük şirket birleşti. Dedik ki biz Coachella gibi kendi organizasyonumuzu yapacağız. Artık bu temel az önce bahsettiğimiz grubun organizasyonlarına mahkum değiliz. Biz kendimiz Kore içinde dünya çapında organizasyon yapalım diye birleşti. 5 büyük şirket. Bunun
bunların işte Harp var, SM Town var, YG var. Çok Evet. büyük K-pop idollerinin piyasaya sürüm içindeler. Mesela o yüzden çok gündeme geldi yani bu hafta. En çok duyduğum konu buydu. Evet, evet. Orijinal, güzel bilgiler. Özgün. O bilet şirketiyle ilgili çok özür dilerim. Bu benim klasik alerjen dönemim arkadaşlar. Şeyleri duymuştum. Hakikaten yasaklandığını da duydum. Tabii bu bütün aslında her şeyi değiştiren dünyada çünkü çok kullanılan sitelerdi bunlar. Bundan sonra bakalım neler olacak. Peki. Var mı ekleyeceğin Özgün? Ben bayağı link aldım bu arada arkadaşlar. Sizlere de aldığım linkleri de isterseniz göstereyim. Eksik varsa şey yaparsınız. Buyur Özgün. Zaten hocam az önce de bahsettik. Coachella çok konuşuluyor. Coachella'nın Evet. bugün son günü. Ve işte Madonna'nın Sabrina Carpenter'la çıkması, Anima ile Liza'nın çıkması falan dünya Ya gündeminde o Anima ile Liza inanılır gibi bir şey değil bu arada. Devrim yaptılar bu arada onu söyleyeyim. Yani o Anima ve Liza'nın performansı herhalde yıllardır görülmemiş kadar inanılmaz. Yani nasıl böyle bir şey yaptılar ya? Kimse beklemiyordu herhalde. İnanılmaz yani. Gerçekten muhteşem. Bu arada acaba Coachella live performansı var mı onun bir yerlerde? Çok merak kendi ettim. kanallarında var hocam da Coachella'nın. Şuralarda birileri bir şeyler paylaşıyor. Bir uyduruk bir çekim bulsak ha böyle shortslarda falan var birazcık. Daha iyi bir şey bulsak böyle bir tane var. Videocu yok bunlar hep bilerek yapılmış. Gerçek bir şöyle bir tane var. Animal falan filan böyle sağda solda shortslar var da gerçek bir kayıt yok. Ben şunu tutayım. Onu izlemek isterim çünkü gerçekten çok güzel. Ben ağır ağır başlayayım ya. Çok keyifli yayın bugün. Hemen akalım. Bugün hiç böyle şey yapmayalım. Direkt başlayalım. Evet. Chat'e geçiyorum şu anda. Evet fena değiliz şu anda. Bakın ilk olarak bu Liza ile Anima'nın gerçekten uçuk performansı. Uçuk diyorum gerçekten hiç kimse beklemiyordur herhalde böyle bir şey. Yani şunun sahneye bir geliş anı var. Onu bulabileceğiz mi bilmiyorum. Olağanüstü bir şey ama bu yani. Bu arada benim kamera ekranım pek iyi değil galiba. Onu da ayarlamam gerekecek biraz. Hatta yayına biraz geç geldiğim için tabii şu Idol House'un ekranında ayarlayayım bunu. Şöyle tam otursun. Okey süper. Bu şeye bakacağım ya. Bu delilik yani. Onunla ilgili detaylı bilgiler var mı Özgün sende hiç? Bu Liza'nın bu performansıyla alakalı. Yani Bad Angel, Anima ile birlikte yaptığı Liza'nın. Evet. Orada hologram teknolojisi. Ama müthiş bir teknoloji. Müthiş bir teknoloji. Liza'nın işte kötü melek rolündeki halini görüyoruz ama Anima zaten böyle mitolojik, kendi mitolojisini yaratan, kendi dünyasını yaratan bir İtalyan DJ. Buna da uyum sağlamış. Daha önce işte farklı şarkıcılarla da benzer projeler yaptı. Ama bu Özellikle bence bu tamamen zaten şeye dönüşecek ileride. Artık bizim de sahnelerimizde göreceğimiz bir şeye dönüşecek. Çünkü bu hologram teknolojisi çok uzun yıllardır Türkiye'de denenmek istiyor. Denenmek isteniyordu. Bununla ilgili bilgimiz de vardı. Hatta bize de oluşmuştu. Ses duyulmuyor diyen arkadaş var. Ses şu an var mı ki? Nasıl duyulmuyor? Beni duymuyor musunuz şu anda? Bir bakalım. Bir saniye. Yok ses var. Hayır öyle bir şey yok. Bu hikayede Özgün zaten Türkiye'de de göreceğimiz bir şey arkadaşlar bu. Bunu göreceğiz yakınlarda. Bizler de böyle şeyler göreceğiz. Ama bu herhalde dünyadaki ilk böyle kullanılan, Japonya haricinde tabii ki, ilk büyük sahne şovlarından biri oldu. Yani burada tabii en etkileyici anlardan biri yani animasyon hologramın eğilmesi. İnanılmaz. Daha doğrusu Liza'nın eğilmesi holograma karşı. Çok acayip kafa ya. Hakikaten çok güzel. Şarkıyı bilmiyorum bu arada. Hiç bilmiyorum şarkıyı. Yani Liza'nın şarkısı nasıl? Melisa sen biliyor musun Liza'nın şarkısını? Evet. Sen biliyor musun hakikaten? Evet. Nasıl bir şarkı sence? Çok güzel. Adı Bad Angel değil mi? Bad Angel evet. Sen nereden duydun? Lisa'dan mı duydun? Benden önce biliyor yemin ediyorum bak. Liza Bad Angel. Ne zaman çıktı bu şarkı Melisa? Yeni mi çıktı? Evet 10 gün önce çıkmış. 10 milyon izlenmesi var. Coachella'da full buldum. Bakayım şunu. Ya paylaşılmış zaten bu. Şunun sesini bir kısıp yapsam olur mu? Çünkü zaten baştan sona playback. Yani autotune üzerine basılmış canlı performansımsı bir şey. Bu artık bir sahne şovu sadece. Yani bir şarkıcılık yok bunda zaten. Söylemiyor da zaten. Dikkat ederseniz bakın şuralara. Hiç söylemiyor yani.
Duyuyor musunuz bir şeyler? Arkada kendisi şey var, albümün kaydı, orada arkada mırıldanıyor. Ne kadar zevkli aslında. Duyuyor musun Özgün arkadan sesi? Bak açayım biraz duyun. Evet. Bak. Play no game falan konuşuyor yani, mırıl 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 mırıl. Evet. Çok acayip. Look at me falan böyle söylüyor yani. Yani sıfır performans, ne güzel ya. Ya aslında bence Liza tam böyle Level C5 ile feat yapacağı dönemde şu anda. Ya inanılmaz olur yani. Ya biz şimdi Türkiye'de Level C5 çok eleştiriyoruz ya Özgün. Çok her kesim eleştiriyor. Ya işte sen müziği bitiriyorsun. Abi dünyada müzik böyle ki. Ya sadece bize özgü bir şey değil bu yani şu anda. Ya şu an Liza ve bu performansı herhalde dünyada en çok böyle takip edilen, anladın mı? Sapıkça izlenen, biletler kesilen, işte Blackpink üyeleri en çok izlenen insanlar ve neredeyse hiçbirinin canlı performansı yok ki artık zaten. Böyle bir döneme geçildi. Hani biz biraz da bunu idrak etmemiz gerekecek galiba. Tabii bizim gibi böyle bizden 2-3 kuşak altıyla pek anlaşmamız biraz zorlaşıyor Özgün. Aslında algılamamız da zorlaşıyor. Ama biraz gözümüzü açıp bakmamız lazım ne olduğunu bence. Eleştirmemiz tamam. Herkes eleştirebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ya bu müzik mi dersin. Okey, ama sonuçta bu yapılıyor işte. Ya inanılmaz güzel bir animasyon değil mi ya? İnanılmaz. Yani yapay zeka teknolojisi tamamen artık sahneye hakim durumda artık. Şova da hakim yani. Dinleyin. Yok yani hani bir şarkıcılık da tam olarak yok. Ama müthiş bir sahne şovu var. Renkler olağanüstü. Yani Lisa zaten en sevilen Blackpink üyesiydi bence. Yani dünyanın her yerinde izlisi var. Efendim? En sevilen Blackpink üyesi Melisa diyor ki Jennie diyor. Özgün. Ne Yani diyorsun? orada Gizem devreye girmeli Ayşenur'la. Valla Gizem girebilir ama Onlar bugün Melisa varken hiç kimse konuşamaz. O tam olarak Hocam konuşamam. gerçek Melisa'nın ben Melisa'ya bırakıyorum her şeyi ben. gerçek kuşak. Melisa gelsene 2 saniye. Gel. Arkadaşlar tanıştırayım. En son gördüğünüzde Melisa küçücüktü, artık kocaman oldu. Melisa ne diyorsun performansa? Ben çok sevdim. Çok sevdim. En sevdiğin şey ne burada senin? Lise. Lisa. Bir şey olmasına gerek de yok değil mi? Bu arkadaki hologram ne kadar iyi olmuş ya. Şahane gözüküyor ya sahne. Ya bu arada bu iyonik yapılar değil mi Özgün ya? Evet. Haydi. Korint falan iyonik, bizim dediğimiz o klasik Anadolu Evet, coğrafyasında evet. çok Sütun sık başlıkları. Sütun başlıkları, evet. Ya demek abi bunun, ya şimdi bilemiyorum ama Türkiye'de bir versiyonunun yapıldığını hayal edebiliyor musun Özgün? Evet. O büyük sahnelerde, aman ya Rabbi. Ya gerçekten çok büyüleyici olur. Oo, inanılmaz bir geçiş bu ya. Animasyon geçişi Özgün. Yani şuradan şu holograma geçiş. Tabii. Öf, saçma sapan güzel. Bu arada bakın kanatlarının yanlarında mikrofonlar var ha. Çok tatlı yapılmış ya. Ben daha Coachella'yı izlemedim. Sen izlemedin mi koçum? Ben de ilk defa izliyorum. Ya bunu shortslarda görüyordum, karşıma çıkıyordu. Hakikaten uçuk bir şeymiş. Üf, şuraya bak Melisa. Şimdi Ya- Orada olmalıydık. Orada. Dur Melisa dur. Ama ben koptum yani. Müthiş ya. Şimdi hocam Söyle. benim en çok merak ettiğim 12 Eylül 2026'da Anima bu gösteriyle İstanbul'a geliyor. Kadıköy Marina'ya. Ne? Ama Liza gelmiyordur ben ki. Liza gelmiyordur. Ama bir şeyler yapacak. Yani, Liza gelmez şu ya. gösteriyi izlemek de çok güzel olur İstanbul'da. Baba senden idol ağası istiyorlar. Evet tamam, bir geleceğim. Tamam Melisa, sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sen ortalık karıştıracaksın. Canım benim. Görüyorsunuz değil mi yangın yeri? Çok fenayız. Üf ya, şu sahne Özgün. Yani Liza'nın eğildiği an var ya, saçma sapan ya. Yani gerçekten bu işin Kıyafet tasarımı falan da çok güzel olmuş gerçekten. değil mi? Yani işçilik komple çok büyük. Sahne görseli falan. Ya işte Müthiş çalışmışlar. şu görsel Özgün. Evet. Öf. Yani gerçekten muhteşem. Zaten bakar mısınız? İzleyiciye bakın. Herkesin elinde telefon. Herkes telefonu kaldırmış çekiyor abi.
Yani şarkıyla dans etmiyorlar bile neredeyse. Ya burada tabii Liza bayağı zirveye çıkıyor artık. Müthiş müthiş. Ya Coachella'nın bence en iyi performansı ya. Bir de kameranın dönüşüne bakar mısınız artık? Müthiş bir şey, müthiş, gerçekten harikulade. Ha, çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ama ortada ne var? Şarkıcılık sıfır. Bak, sıfır. Hiç söylemiyor neredeyse. Sadece mırıldanıyor. Ama şov gerçekten çok etkileyici. Demek ki artık biz yavaş yavaş Özgün şarkı söylemekten çok şeyi inceleyeceğiz yani. Şov analizi. Hani nasıl bir şov var gibisinden. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bütün dünyadaki yetişen yeni kuşağı tamamen etkileyecek. Yani biz kimle büyüdük? Biz atıyorum Whitney Houston'la büyüdük. Mariah Carey ile büyüdük. Onların o sesleriyle, genişlikleriyle şu an kıstaslar böyle değil. Değil mi? Yani şu an Liza ile büyüyen, şu an Blackpink'le büyüyen bir grup dönem kuşak yetişiyor ve onların beğeni algısı, başarı algısı ses genişliğiyle ilgili değil. Bu da ilginç bir durum. Buyur Özgün. Bir de hocam yani cumartesi günkü röportajı arkadaşlar mutlaka izlesinler. Soran nasıl o taklaları atarken, hareketi yaparken ses kontrolünü yaptığını çok iyi anlatıyor. Evet. Şovun içinde de gerçek şarkıcılar uyum sağlamaya çalışıyor. Evet. O röportajdan Evet. anladığım. Ya var ya, yemin Bazıları ediyorum. playback kullanıyor. Chat yıkılıyor Özgün şu anda. Chat şu anda diyor ki lütfen Liza'yı kapat. Lütfen İdol House'a geç. Peki tamam, hadi kırmıyorum sizi. Giriyoruz bakalım. İdol House'da neler yaşandı? Şimdi İdol House'a biz geçen haftalarda incelediğimizde önce şunu dedik. Bu yarışmadaki sesler gerçekten özenle seçilmiş dedik. Koçları inceledik. Koçları çok sevdik. Bence çok güzel bir koç takımı var. Favorilerimiz var aralarında ama çok destekçi bir koç takımıyla iş yapıyorlar. Ama tabii ki mesele bununla bitmeyecek. Gerçekten sonuçlara bakmak gerekiyor. Şimdi 2.35'te yaşanan ne Özgün? Sen ilk önce o süreyi vermişsin bana. Başlayalım bakalım neler olmuş. Advance grubu yani uzman dediğimiz grup. Yani Sinem Hoca'nın öğrencileri şimdi şarkı söyleyecekler. Uzmanlar Sinem Hoca'ya mı geçti? Evet hocam. Hadi bakalım. Kim var? Grupta kim var iki şeyde? Uzmanlarda? Altta yazacaklar hocam. Ha, okey. Altta takip ederseniz Hadi bakalım. sol altta. Hadi bakalım. Advanced Vocal Group. Sia Chandelier söylüyorlar bir de. Oba! Bir de kazık. O bayağı böyle audition gibi ya. Orijinal kafa. Ya şu sahne, şu görüntü var ya. Bence zekice. Çok hoş. Yani şu görsel çok hoş abi. Yani bir müzikal seçmesi gibi. Çok güzel kafa. Benim çok hoşuma gitti. Yani büyük sahne. Daralma hissi yok. Ama güzel ya. Bu ama şeyde değildir herhalde. Villanın içinde değildir artık. Böyle bir villa varsa biz de tutalım. Yani başka bir yer burası belli ki. Hadi başlasın. Çok konuştum. Soldan sağa sayın bakalım. En sağdan başı Yusuf başladı. Bu Görkem çok acayip ya. Bu geçen haftalarda bu çocuk bizi gene şaşırttı, biliyorsun değil mi? Ya bu renk harikulade be. Bir de hafif taklitli renkte yapıyor. Yani olduğundan daha koyu göstererek yapıyor ama ne güzel ya. Yusuf'ten sonra nasıl bir kontrast geldi. Çok iyi. Oldu bana tamamen göğüs rengi. Ayberk'in tamamen başka bir tekniği var ama. Bu ikisinin okuyuş stili parçaya cuk oturuyor da Ayberk birazcık dışarıdan geliyor gibi şu anda. Tam oturmuş değil bu rengin içine. Kimlik katamıyor daha doğrusu. Güzel okuyor ama kimlik katamıyor parçaya. Yani ilk iki okuyucuda da bir parçanın içine direkt adapte olma vardı. Biraz dışındayız böyle. Yani dünya var ayda gibi yani böyle. Dışarıda uydusu gibi. Hafif gördüğünüz gibi. Şimdi uyamadığın zaman ya parçayla bütünleşik bir şeyin yoksa yani hissetmiyorsan parçanın içinde abi detonede olursun, kayarsın da seslerde çünkü sana tam olmuyor.
Ses rengi çok güzel. Burada bu yarışmanın bence kötü sesi yok. O kadar iyi sesler var. Buradaki nameler de tırt. Bunun başka bir stili var bu çocuğun. Alperen Tarık Balkın. Ben ilk defa izliyorum galiba. Ama ilk iki renk. Kim o ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3 drink. O ne abi? Alttan mı geliyor o back vokal? O sanki back vokal gibi o ya. Yani gizlenmiş gibi. Kaos olmuş burada be. Oturmamış sesler. Fena değil. Güzel. O renk biraz burun tınısına sahip. Aslında rengi de böyle naif bir renk. Okuyan arkadaşımızın. Şimdi isimleri de tam bilmediğim için Barış Yüksekkaya'nın. Ya biraz naif bir rengi var. Hani I'm gonna sleep. Birazcık da çeneyi yukarı kaldırıp. Ama çarpmaları vesairesi güzel. Pes tabii ki ona. Bence kesin Yusuf o tiz bölüm var ya. Oraları o olur. Evet o. Ona pes bile kalmış. Sürpriz bir ses. Falseti çok hoştu ama. Bir de parçayı koca koca söylemiş be. Bu çocuğu çok merak ediyorum ya. Yani hiç daha tınlamadı farkındaysanız. Solo almadı. Galiba şimdi bırakacaklar ona. Kim bunu yapan? 1, 2, 3, 1, 2, 3 drink. Biri tizi yapıyor. Kim? Yani o koyu renk yukarıya taşınmamış. Birazcık böyle soft kaldı. Back vokalde kalmış bir ikisi. Şeker aslında. Şeker. Yani böyle bir şey için, yeni kurulmuş bir grubun uyumu için fena değil. Ama parça çok zor parça. Bence biraz da pes ya hepsine. Belki hani böyle ilk performansınız, bunlar yavaş yavaş sunuma geçiyorsunuz. Çok zor bir yerden başlamayın. Bir de hani böyle bayağı canlı takır takır okuyan solistler bunlar. Hepsinin çok güzel sesleri var. Ama bu parçaya uyum sağlayanlar arada kaldım ben. Ben böyle hani 10 üzerinden kaç verirsin? 6,5 falan veririm toplam performansa bence. Ya düşük kalmış. O patlamayı hiç hissetmiyorsun. Bitti sanırım. Değil mi? Patlamıyor parça mesela. Öyle kalıyoruz. Başka performansı var mı bu grubun? Bu bölümde yok hocam. Bunu yapıyorlar ve bitiyor değil mi bu şeyde? Final. Okey. Yani gruptaki şeyler, kaliteler güzel ama bir arada uyum sağlamaya çalışıyor gibiler. Yani mücadele ediyor gibi bir havaları var. Yani öne çıkmadan daha doğrusu. Intermediate gruba 8.51. Doğru mu? Yorumlarda Evet hocam. 8.51'e gelelim bakalım neler yaşanmış. Müjde Hoca'nın öğrencisi. Haydi bakalım. Müziği ve altyapıyı biraz daha dinleyerek Tabii daha yorumlar var. sakin devam etseydiniz belki bir tık daha iyi Tabii ben olur. şimdi yorumları dinlemedim. Ben aslında onları da dinlemek isterdim açıkçası. Belki bir şey yaparız Özgün. Bir İdol House özel yaparız. Full.
Harika olur. Yani full izlemeli yaparız. Onu kapalı yaparız yayında. Bence çok keyifli olur. Yani baştan sona izlemeli ve çünkü yorumlar da güzel. Çok değerli hocalar var orada. Ben çok yani hepsinin iletişim becerisine çok beğendim. Yani ben Barış hocamın ismi. Ben yanlış söylüyor olabilirim. Kusura bakmasınlar. Sinem hocayı yani şu an yorum yapan hoca da çok böyle pozitif bakarak yapıyorlar. Burak Hoca. Çok böyle hakikaten onu hissediyorsun yani. Kalpten cevaplar vermek istiyorlar hepsine. Bakar mısınız iletişime? Ama bence gayet güzel bir performanstı. Tebrik ediyorum. Sıcak yani hani. İletişimci. O çok keyifli. Yani abi çok şanslısınız İdolas'taki çocuklar. Bakın hepiniz çok şanslısınız. Bu şansınızı süper değerlendirin abi. Böyle hocaları bulamazsınız. Bak bulamazsınız. Hem tecrübeliler hem sizlere o kadar güzel bir iletişim kuruyorlar ki yani böyle hissediyorsun abi. Orada kendini güvende hissedersin Özgün. Hissedersin yani. Çünkü seni ezmek değil, seni devamlı ya dikkatli olun, daha iyi olun ve çalışın diyen birileri var. Kafanıza vurup çalışacaksın, edeceksin demek başka bir şey. O hiçbir işe yarayacağı yok onun zaten de. Ama bu sistemin içinde sürekli yukarıda tutmaya çalışıyorlar. Size çok iş düşüyor çocuklar. Bu videoları izliyorsanız ne olursunuz 1 değil 5 çalışın. Bu sizin hayattaki en değerli şanslarınızdan biri şu anda. Bu şansı iyi değerlendirin abi. Hayatta birçok kere şans da elinize gelebilir. Bu son şans değil sonuçta. Tamam. Eyvallah ama bunu bir şey olarak düşünün. Ben burada kendimi ne kadar yukarı katlayabilirim? Bakın arkadaşlarınız da çok yetenekliler. Ne olursunuz birbirinizden bir sürü şey kapmaya çalışın. İyi geçirin vaktinizi. Öğrenmeye çalışarak geçirin. Geyik yaparak geçirmeyin. Çünkü öyle olur. Bir süre sonra düşer hani alışılır ortama o gerilim biter ve bu sefer de böyle rahatlamaya başlarsın. Ne olursunuz rahatlamayın. Yukarıda tutun kendinizi ve deyin ki yani ben buradan gruba girsem de girmesem de iyi ki girmişim buraya. Yani bedava konservatuar eğitimi aldım diye çıkın. Lütfen konsantrenizi yükseltin. Ben niye bunu diyorum? İlginç. O atmosfer böyle Özgün. Buna yönlendiriyor beni. Hiçbir yarışmaya bunu demedim ben yani. Ve hiç kimseyi de tanımıyorum ben yani. Bu insanların. Bir kere karşılaşmadım buradaki hocalarla. Hiç karşılaşmadım. Hiçbirini tanımıyorum yani. Okay. Adele Someone Like You. Intermediate grup. Bu grup ilki en iyiler bu orta sınıf mı oluyordu? Kulağa göre mi Evet seçmişler? hocam. Orta seviye Müjde Hoca çalıştırıyor. Yani o belli olmaz işte o işler. Yorumları dinleyeceğim. Bir gün özel yayın yapalım. Evet. Ne kadar çok kişi var burada ya. Grup dolu burası. Baya aslında tam benim sevdiğim yer. Neydi abi? Seventeen diye bir grup mu ne vardı Özgür? Yani Kore grubu vardı ya 32 kişi çıkıyorlardı. Onun gibi yani. Çok teşekkürler Ayhan Emin Aksoy. Oo. Bu arada bir şey değil mi? Giriş yapan vokal çok temiz girmiş parça. Tam onun parçası bu. Yani belki şeyden kayıtlarda hafif acaba bittikten sonra minik bir tatlı bir harmonize'la şöyle tık oturtma var mı sesleri? Olabilir. Kullanılıyor. Biraz önce Liza'yı izledik biz. Baştan sona hiç şarkı söylemiyordu. Yani iyi niyetli olarak görmek istiyorum. Ama kayıtlarda olabilir hafif düzeltme. Onu hissediyorum. Parça... Ona pes kalmış parça. Ve ses rengi de birazcık böyle alt sesleri daha henüz. Yaşı çok genç muhtemelen Arda'nın. O nedenle daha pes renkler hiç daha oturmamış. Tona şey olarak yani renk olarak oturmamış. Adamım ya abi girdiği yeri dağıtıyor Ahmet Emre yemin ediyorum size. Renk hemen kendini belli etmiyor mu? Bu arada backler çok güzel. Alt renkler oturunca tabii böyle gümbür gümbür geliyor. Ha mesela ben bir grup kurulsaydı Ahmet Emre'yi görmek isterdim. Böyle bir renge her grubun ihtiyacı var abi. Altları şöyle dolduracak önce bir anladın mı? Lap diye oturacak sesler. Kim ne yaparsa yapsın altta bir anladın mı? Bas karakterli biri gerekiyor.
Bu arada Civan'ın performansı hiç fena değildi ya. Ha? Daha önce mesela şey değil miydi? Böyle daha dağınık okuyordu. Temiz yani bu okuma. Değil mi? Pırıl pırıl bir okuma geldi. Dediklerimi gibi düşünenlerden biri Civan'dı değil mi? Civan olabilir. Biraz önce anlattığım şey vardı yani lütfen konsantre olun, lütfen bu işi iyi yapmaya, kendinizi geliştirmeye çalışın. Hakikaten o işleyen şeyler de var. Bu oturmamış ama bu renk. Çok pes bir yer kalmış zaten. Never mind, I'll find someone like you. I wish not. Çok kalmış ama ya. Çok konuşma yerinde kalmış. Hani aman deton olmayayım. Aman sesler şimdi kaymasın. Ortalığı karıştırmayalım. Yani bir genişleme istiyor. Bak kolların da böyle kalmış. Farkında mısın? Yani kapanmışsın içine doğru. Birazcık şöyle. Anladın mı? Böyle bir sesleri bir oturt. Böylece bir hacim ve netlik gelsin. Çünkü kafasında hep falset yapacağı sesler var. Ondan öncesi ya o çıksın asıl zor öbür taraf diye değerlendirmiş Umut Arda. Ama buralar cılız kalmış bence. Oradan dönüşlerim. Efeşan güzel değil mi? Ateş etti. Sol kol yalnız çekingenliğin en büyük temsilcisidir. Efe biraz daha rahatla. Gayet iyisin. Yani sol el kalmış görüyor musun Efe? Bak sol eline. Öyle duruyor o sol. Yani böyle senden bağımsız biri gibi duruyor. Beytullah Aslan ilk defa dinliyorum. Onun da rengi çok güzel. Burada harfler fısır olmuş. Ben daha çok sevdim ama bu gruba. Sevdim. Oha renk çok güzel lan bu ne? Çok iyi rengi var. Alt renkler çok güzel yani. Ne kadar duygusal bir renk. Bu çift sesleri yaptı mı Civan hakikaten? Civan'dan mı geliyor çift sesleri? Mükemmel yani çünkü. Tam dediğim bu işte. O bak böyle kalıyorsun. Ya genişle yani göster. Çok alışmışsın içeride tutmaya, bütün sesleri çok tutmaya alışmışsın. Sevdim. Çift ses ne demek? Bir türlü anlamıyorum insan sesini diyorlar. Çift ses şu. Çift ses bir kişinin yaptığı ikinci ses değil. Sen okurken yanındaki kişinin senin okuduğun sesten başka bir sesle okuyup ikinizin uyumlu bir hale gelmeniz. Yani mesela la ra 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 diyor. Yanındaki ne diyor? La ra 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 diyor. İkisi de başka şey söylüyor ama aynı ana geldiğinde
Çok tatlı duyuluyorsunuz ikisi bir arada. Buna armoni diyorlar işte. Armoni. Beraber bir uyum sağlıyorlar. Armoni bu zaten. Harmoni aslında. Bu uyumu beraber çift ses diyoruz biz buna. Ya farklı ikinci bir ses. Üçlü de olabilir bu. Biri başka ses olabilir. Daha kalın sesle. Farklı bir melodi söyler. Öbürü başka söyler ama bunun müzikal kurallar içinde bir arada doğru tınladığı formül var. Çocuklar bunları öğreniyorlar ve bir araya getirince de böyle şahane bir şey uyum çıkıyor ortaya. Çift ses bu yani. Forget me, I beg, I remember you said. Abi benim favorim ya net. Beytullah mı yapıyor çift sesleri? Ama çok iyi yapıyor. Ya olağanüstü. Zaten bak ben bir Beytullah'ı çok beğendim. Bir de Ahmet'ti galiba değil mi? Ahmet Emre miydi? Üf, inanılmaz abi tizlerin renginin güzelliğine bak. A glory day. I had to turn out, but after Efeşan havalı. Yani o girdiği zaman böyle o soft etkiyi yaratıyor sürekli. Ama sol kol. Sol kol. Hiç hareket yok. away, I couldn't Tutulmuş gibi. Değil mi? find it. I hope you see my face and that you'll be reminding it for me. It isn't over. Bakın başka bir sesteyim mesela ama o uyumu gene sağlamaya çalışıyorum gibi. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I remember you said. Yürü. Sometimes it lasts in love, but Ya net söylüyor. Net Ahmet Emre. nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes. Bu çocuğun da sesi güzel. Memories made, who would have known how? Kafa renkleri harika. Back vokalde o kafa sesleri geliyor ya çok güzel. Uyum harika. Bittersweet this will take. Hiç fena değil be. Vallahi bravo. Bu grup çok fena kapışacak Özgün. Çok fena kapışacak bu grup. Hepsi çok iyiler. Yani en az burada 3-4 tane çok güzel ayrılan ses var. Don't forget me, I beg, I remember you said. Sometimes it lasts in love, but some Zayıf kalıyor Arda. Zayıf kalıyor. Yani renk olarak da zayıf kalıyor. Parti de onun küçücük bir parti orada girip çıkması gerekiyor. Yani kendini gösterecek genişliğe henüz ulaşmış değil rengi. Bence daha alt renkler hiç oturmamış. sometimes it hurts instead. Biraz yaşa ve zamana ihtiyacı var. İhtiyacı var. Same pain. Ha. Hold your way. I'm doing the name. Voices in my head. Voices in my head. Night, same pain. Don't you know? Voices in my head. Voices in my head. Voices in my head. Forget Yani. me, I beg Çok hışır hışırdı yahu. gibi böyle. love, but sometimes Tam ısınamadım. hurts instead. Late night. Same pain. Mesela late night tamam. Same pain. Bir anda aşağı doğru. Hani late night, same pain. Anla. Gene bir önde bir keskin yere ihtiyacı var ki mikrofonik tınlasın. Yoksa böyle sadece hava gelmeye başlıyor mikrofona. Bakın gittikçe hava karışıyor işe. I just wanna hold. I just wanna oluyor yani. Hani ben böyle konuştuğumu düşünün. Buna dönüyor. I just wanna. Ya bu belki stüdyo kaydında lezzetli duyulur da böyle canlı performansta işte çok fazla havalı olarak duyulur. Way. I'm doing the name. Sözler de biraz gitti galiba. Voices in my head. Voices in my head. Night, same pain. Don't you know? Voices in my head. Voices in my head. Voices in my head. Bu arada tişört yakıyor. Onu da başlayalım. Severiz. Savroncuyuz. Voices in my head. Voices in my head. Orada bir Yüzüklerin Efendisi tınısı var. Voices in my head. Forget me, I beg, I remember you said. Sometimes Sevdim. it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes I hurt instead. İyi kullanılması gerekiyor bu vokalin. Yani düzgün farklı bir şarkının içinde bir yeri seçerse çok güzel tınlar ama böyle kalabalık ve güçlü bir şarkının içinde zayıf gibi gözüküyor. Aslında kendine has bir karakteri var. Onun da sesi çok güzel. Evet. Ben bu grubu daha çok sevdim abi. Nasıl olacak bu iş?
O. Dansçı mansçı ama kötü okumuyor, hayır. Yani dansçı diye ayıramazsın. Abi bir saniye. Şu dansçılığa alıştınız ya, vallahi yemin ediyorum, beni delirtmeyin ne olur şimdi. Yani efendim söyleyeyim, onlar dans ediyor, o kadar saat ne yapsınlar? Öyle bir şey yok abi. O ne ya? O zaman söylemesinler şarkı bari. Geçsinler hep beraber ailece. Tabii yani öyle saçmalık mı olur? Ya şunu anlamıyorum Özgün. Genç arkadaşların da anlaması lazım. Şarkıcılık abi, dans edecekse dans edecek, şarkı söyleyecekse söyleyecek de. Ay işte ya, o kadar dans ettikten sonra nasıl söyleyecek? Söylemesin o zaman. Yapmasın o işi. Başkası yapsın. İlla biri bulunur yerine, merak etmeyin. Siz de öyle olun. Öyle olmazsanız o şarkıcılar daha iyi gitmezler yani. Öyle takılırlar. Siz de yani hayranı olduğunuz grubun yıllarca hiçbir yere gitmediğini görürsünüz yani. Hep aynı şeyi dinlersiniz. Peki şimdi 16-21 kaldı değil mi? Ben bu Evet grup... hocam, beginner grubu. Ben yani şu- başlangıç seviyesi. Evet, ben şu an bu grubu çok Burak sevdim. Hoca'nın öğrencisi Biraz 16. Müjde Hoca'nın konuşmasını da izlemek istiyorum. Ben daha önce hiç izlemedim. Arkadaşlar tebrik ederim. Bravosunuz. Evet, bir bakalım. Yani Yani inşallah onun iletişimciliğini hiç görmedim daha. İlk defa izleyeceğim. Sıra bende. Arkadaşlar size helal olsun. Gerçekten çalıştığımızdan çok daha iyi söylediniz. İşte Bu da iyiydi. yani derslerde bu kadar aslında konuyu detaylandırmamın sebebi de aslında tam olarak bu yüzden. Abi süper ya. Ben 3 tane vokal koç seçilmiş buraya. 3'ü de ateş gibi. Bak bir kere konuşma renklerine bakın hepsinin. Ben de görüyorum ki çok güzel geçmiş size. Bize Konuşma tonlarına bakar mısınız? Çok net, hepsi mikrofonik, pırıl pırıl, hışırtısız, tertemiz renklerle konuşuyorlar. Bakın. de sonra siz bunu gayet güzel bir şekilde verdiniz. Çok duygulandım, ağlattınız beni. Vallahi çok sağ olun, çok teşekkürler. Hepinize helal olsun. Bertu'cum heyecandandır diye düşünüyorum. Evet. Belliydi zaten değil mi? Ne kadar çalışkan olduğunu herkes burada biliyor bence. Ama biraz daha çalışman gerekiyor baby. Güzel. Başka şöyle bir bakıyorum. Hayır, dansçı olmasına rağmen iyi diye söyledim demiş Ceylin. Tamam, anladım, sıkıntı yok. Ki diyemiyorum. Ya siz bu kanalın izleyicisiniz abi. Siz bizden farklı bir şey düşünmezsiniz zaten, biliyorum. Back vokaller için size ayrıca teşekkür ederim. Hakikaten nefis. O- Tamam, devam ediyorum. 16-21 miydi? Evet. Sadece görmek istemiştim. Evet. Beginner vokal grup. Bu da başka. Pharrell Williams Happy. Oha. Bu arada parçalar kabak ha. It might seem crazy what I'm about to say. Evet, şarkıya girerken böyle acaba ne yapsam? Sert mi girsem, yumuşak mı girsem, bir kararsızlıkla giriyor İsmail. O arada da tabii parçanın girişi aslında biraz dağılıyor. Sunshine, she's here. You can take a break. Biraz entonasyon. Ama Şimdi bu gruptaki hiç kimseyi dinlemedim ben galiba. A air balloon that it got space. Aynı entonasyon sorunu burada da var. Like I don't care, baby, by the way. En temizi buydu. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Evet, pek kolay değil. Birazcık hem vokaller çok kabak, büyük geliyor. Onun içinde ses ararken orada da bir entonasyon vardı. Bu arada inanılmaz gergin bir grup burası. Soldaki arkadaşımız elleri arkada. Bakın, bir arkadaşımızın eli bir mikrofona böyle hani sarılmış durumda. Bu arkadaşımız, ortadaki arkadaşımızın elleri bağlı. Yani o çok zor durumdayım gibisinden bir ifadesi var. Aslında en sağdaki arkadaşımız çok cesaretli diğerlerine göre, ama o da entonasyonu pek oturmuyor. Daha şu arkadaşımızı hiç dinlemedim. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. O sanki böyle rapçi gibi ya. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Yani en cesaretli arkadaş bu. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Çok sıkıntı var ya. Çok kayıyor sesler. Tam oturmuyor. Bir de o gerilimi hissediyoruz yani. Şarkı söylerken hani böyle şarkıcının birazcık şey olması gerekiyor yani. Esnekleşmesi gerekiyor. O esnekleşme yerine böyle kas katı durmuş durumda. Biraz daha rahat. Biraz daha rahat. Bütün bahsettiğimi tekrar düşünün. Yani burada birinci olmanız, sonuncu olmanız, gruba girmeniz hiç önemli değil. Burada abi update. Kendinizi üst seviyeye çıkarın. Hepiniz aynı şeyi düşünün yani. Ne eksiğiniz varsa tamamlayın. Sizin hayatınız boyunca işinize yarayacak çünkü. You combat news, talking this and that. İkinci bölüme daha iyi girdi. Give me all you got, don't Zaten o neden hep ona gibi girişler verilmiş. En çünkü
cesaretli ve sağlam okuyan o. hold it back. Daha henüz o şey yok gördüğünüz gibi kıvraklık. I should probably warn you, I'll be just fine. Sürpriz. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm not alone. If you feel like you're ruined, Yani böyle aralarda. Ne oldu Melisa? Telefonum değil inşallah. Telefon değildir inşallah. hey, come on, bring me down, cannot bring me down. İlk defa Oğuzhan'ın sesi çıkıyor galiba şu an. My level's too high. Bring me down, cannot bring me down. Let me tell you now. İlginç. Bring me down, cannot bring me down. My level's too high. Bring me down, cannot bring me down. Say 'cause I'm not alone. If you feel like you're ruined without a roof, because I'm clap along. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy alone. If you know I'm happiness is you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do, because I'm clap along if you feel like you're ruined without a roof, because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. Evet, şimdi buradan genel olarak izlediğimde yani böyle bir parçada bir tutukluk var baştan sona, hemen anlaşılıyor. Fakat kendini göstermeye çalışan bir vokal var burada. Evet, yani ben daha bu işin içine girebilirim. Daha fazla bu işin içinde hareket edebilirim. Daha rahatım. Bunu sürekli size ifade eden bir vokal burada gözüküyor. En sağdaki arkadaşımız en cesaretli olanı. En soldaki aslında hiç fena değil. Zaman zaman çok güzel bağlamlara giriyor. Bazen parçayı tamamlayıcılığı iyi. Ama o da böyle kasılmış durumda yani. Tam olarak ne yapacağından emin değil. Yani hepsinin aslında bir genel şeyi var. Hakikaten bu tam beginner hissini alıyorsunuz bu grupta. Ama kendini ne kadar geliştirebilirler? Biraz bir tutukluğu yenmesi lazım hepsinin. Şu an doğru yapma peşindeler. Çok fazla doğru yapma peşindeler. Parçanın içinde akma peşinde değiller. Biraz belki o müziğin içindeki keyfe doğru yolculukları veya keyfi yansıtma ile ilgili dertleri olursa o zaman dinleyişimiz de keyiflenebilir. Çok fazla doğru yapma üzerindeler şu anda. Normal. Yani bu hiç doğru yapma derdinde değil de eğlenme derdinde mesela. O nedenle öne çıkıyor mesela şu anda. Baksana. Burada böyle müzikal karakterli bir oyuncu var. Oyunculuğu daha önde mesela. Bu daha farklı. Çok gergin ama bu grup ya. Ha? Çok gergin, çok. Çok gerginler. Yani emin değiller kendilerinden çünkü. Acaba iyi mi oldu, Arkadaşlar kötü mü selam. oldu? Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Önce Batuhan'ın happy'siyle başlamak istiyorum. Duydum seni ya. Duydum yani. Happy diye böyle geldi, tamam. Güzel. Sizin ilk auditionlarınızı çok hatırlamıyorum ama Ege'nin audition'ı aklımda daha dün gibi. Birinci sesim veremeyip direkt üçlüsünden devam eden Ege. Evet. Demek ki Talip Hoca'ya çok selamlar, sevgiler. Evet. Ben böyle diyorum. İlk iki grup bugünün bence favorisi ama ikinci grup. İnanılmaz. Hepsinden çok farklılar, çok heyecanlılar, çok keyifliler bir kere. Yani zevk alıyorlar orada olmaktan, anladınız mı? Intermediate gruptu değil mi? 8.51. Bayağı. Yani bütün performans baştan sona çok eğlenceliydi. Performansı tebrik ediyorum. 8.51 değil mi? Yani ilginç bu. Ama tabii burada sürpriz Chandelier'i söyleyen grup. Evet, entonasyonlar daha temiz duyuluyor değil mi? Ama okuma ruhu olarak tam oraya oturuyor mu? Ondan emin değilim. Fazla doğru yapmak da bazen çok iyi sonuç
veriyor mu tartışılır yani açıkçası. Peki süper. İyi gidiyor bu yarışma abi. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Tüm İdolas sevgililere, sevenlere selamlar. Evet, okey. Bitti Özgün. Güzelmiş gerçekten. Keyifli. Evet. Ve hoşuma gitti. Ve bugün Süper Chat'te de çok isteğimiz var. Onları da şöyle bir toplayayım sevgili arkadaşlar. Abi daha önce Weekend analizi yapmıştın. Şimdi uzun süre sonra tekrar yapar mısın? Münih'ten selamlar. The Weekend Call Out My Name Live at SoFi Stadium. Bakacağım. Yani emin değilim. Sebep her şey başımıza gelebilir. Hayat böyle. Alalım şunu. Bu mu? Dursun. Memory Elaine Page Cast the Musical. Hocam bu performans incelemesini direkt aratınca çıkıyor. Canlı mı emin olamadım diyor. Bakalım. Aldıklarım da var. İstedikleriniz varsa hocam yangınlar var. Allah Allah. Süper Chat bugün yıkılmış ya. Biraz toparlayayım. Ha, canlı tabii. Tabii ki. Yani müzikal dediğiniz zaman playback müzikal olmaz. Hocam iyi yayınlar seviliyorsunuz. Ayhan Emre Aksoy Shorts göndermiş. Bunu Özgün B ile mi açıyorduk biz? Bunu bir türlü ben yıllardır bir türlü oturtamadım. Yok direkt youtube.com/shorts diye devam edecek hocam. .com direkt. Bana atarsanız ben şey yaparım. Yani bu yani. Evet. Ha, süper aldım onu da. Hocam yangın. Alıyorum. Start Radio. Onur Atalay. Senin isteğini de alalım. Yangınlar yangınlara karışsın. Aldım. Mehmet Er Arabacı Sabah Kaside. İyi yayınlar seviliyorsunuz Emre Aksoy. Hocam yayınlar seviliyorsunuz Emre Aksoy. Çok teşekkür ederim Emre Aksoy. Yani Emre Aksoy bir sürü performans göndermiş. Oyun Aşkı Eurovision 36.45'ten itibaren demiş. 36. Şimdi bunların hepsini yapabileceğimi bilmiyorum. Almaya çalışıyorum şu an istekleriniz. Dursun. 36.45 maşallah maşallah. Bu nedir ya? 36.45 şöyle getiriyorum. Tamam. Evet burası. Ultimo. Hocam selamlar Recep. Tamam. Oyun Aşkı Eurovision. Tamam. Hepsinizinkileri aldım şu anda. Ben şimdi burayı geçiyorum. Tekrar canlı sohbete dönüyorum. Kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Enfiyen gönderenler var. Artık Enfiyen Kore özelde yapacağımız şeyler biliyorsunuz. Rıza Tamer isteyenler var. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm duyduğumda gerçekten. Daha önce bir analiz yapmıştık. Evet. Recep, PES'lerimi geliştirdim. Bakalım ne yaptın? Far Over the Misty Mountains. Üf, Recep çıldırmışsın ya. Recep o kadar çok Dimash dinleye artık Dimash gibi pes kullanıyorsun. Yani ama her parça bu şekilde kullanılmaz. Ya gerçekten indiğin yerler çok güzel, çok hoş. Bazı sesleri çok iyi tutuyorsun ama tam bir Dimash'sın. Ya bu ne kadar olumlu senin için bilmiyorum. Bence bu Dimash olayından birazcık zaman zaman farklı tarzlara da yönelip sıyrılman gerekiyor. Bu onlardan biri ama hala okuma tarzın Dimash. Yani bence değişik şeyler denemelisin artık. Bence denemelisin çünkü çok geniş farklı bir rengin var. Bakın bu bir gelişim sayılmıyor bir noktadan sonra. Eğer hala sesin birine benziyorsa, her parçada benziyorsa şu an gelişmiş değil bir yere doğru sıkışmış olmaya başlıyorsun. Buna dikkat etmeni öneririm.
Çok güzel bir rengin var senin gerçekten. Şimdi Leyla Gencer, Rossini, La Danza. Hadi dinleyelim. Geçen haftalarda da çok istemişlerdi. Leyla Gencer. İsterseniz şöyle bir açalım. Geçen hafta da biraz bakmıştık. Yazalım Leyla Gencer kimmiş bilmeyenler de veya tam iyi bilmeyenler de şöyle hep beraber okuyalım. Bakın 1928 Polonezki doğumlu. 2008'de vefat etmiş Milano'da. Türk opera sanatçısı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri. Batı ülkelerinde La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janeiro, Bilbao, Chicago'da sanatını dinleten, Luciano Norma'nın, Lady Macbeth'in, Kraliçe Elizabeth'in, Floria Tosca'nın vesaire vesaire, Leyla La Turca'sı, soprano Leyla Gencer seçkin opera şarkıcılarımızdan biri. Tarihin tabii ki. Yani uzun bir kariyer. Çok çok özel bir kariyer. Baştan sona. Beraber dinleyelim bakalım. TRT'de yayınlanmış ha. Bolonya'dan selamlar hocam. Çok selam. Açayım, sesini duymazsınız. O kadar düşük ki kayıt. İyice açayım. Tabii eski kayıt olduğu için mastering çok düşük. Gördüğünüz gibi yani mikrofonlar çok genel. Çok büyük bir güçle söylemek gerekiyor. Başka çare yok. Şurada mikrofon, yani ne kadar uzak olduğuna bir bakın. Bir parça çok hızlı ve nefes yerleri çok keskin. Yani böyle hafif bir esnemeyle beraber bütün parçayı kaybedebilirsiniz. Sürekli agilite, sürekli hareket, sürekli melodileri tekrar etmeniz ve uzun melodi, kısa kısa hareketlerle tekrar etmeniz gerekiyor. O nedenle müthiş bir diyafram. Öncelikle nefes kontrolü ve doğru yerde nefes almayla. Geçen çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Bir öğrencimle çalışıyorduk. İlk defa çalışıyorduk bu arada. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Çok ilginç. Hayatı boyunca hiçbir zaman nefes alma yerlerini düşünerek şarkı söylememiş. Yani şarkı söylemiş, türkü söylemiş vesaire ne söylüyorsa. Ama yani parça içinde mesela çok nefessiz kalıyorum diye. Demek ki diyaframı iyi kullanamıyorum diye düşünüyordu. Ama bir baktık ki ya bir nefes alıp mesela 2 cümle söylemeye çalışıyor. Sonra bir anda kısacık bir yere girip sonra öbür tarafında tekrar nefes alıp devam etmeye çalışıyor ve sürekli nefes ritmini bozuyor. Oysa ki cümle başları, önemli nefes yerleri, özellikle operada en çok sık rastladığınız şey, hani kafanıza göre nefes almaktan çok, bütün bir parça çok yerleşmiştir. Bir opera eseri veya opera söylüyorsanız, lead söylüyorsanız, karşınızdaki eserlerin zaten nefes yerleri, crescendoları, tüm içindeki nüanslar tamamen bellidir. Yani sistem çok iyi yazılmıştır. Çok da alakasız bir yere giderek size bilgi vereyim. Hem Leyla Gencer'i izlerken. Selahattin İşçi'yle ben çalışmıştım yıllar önce. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir insandı. Kendisi şöyle bir şey söyledi. Özgün, siz de ilginizi çekeceğini umuyorum. Bütün arkadaşların da. Ben dedi ilk bestemi yaptım. İşte efendim çok güzel bir beste ve TRT benim eserimi çalmak istedi dedi. Ya çalmaktan kastım televizyonda icra etmek istedi.
Ben notalarını yazdım ve TRT'ye ilettim. Sonra geçtim izlemeye başladım dedi. Bir baktım ki dedi parçayı çalıyorlar. Benim yazdığım notayla çalıyorlar ama hiç nüans yok. Yani kafa göz yararak gidiyor her şey. Ben ne yaptım dedim dedi. Selahattin İşler'in anlattığı gibi anlatıyor. Ben ne yaptım? Demek bir yanlış yapıyorum ben diye düşündüm dedi. Yanlış şudur. Parçaların içinde bestelerin notalarını yazarken tüm nüansları, düşmeler, yükselmeler, nefes yerleri, her şeyi eğer bir enstrümancının çalacağı şekilde yorumda yazıp belirtirseniz o zaman dünyanın her yerinde öyle çalınır. İşte operada aslında dünyanın her yerinde aynı şekilde söylenmesi için mükemmel notasyonu olan bir üründür. Çok yerleşik bir kültürdür. Mesela biz halk müziği eserlerimizi mesela Kırşehir, işte Neşet Ertaş türkülerini dünyanın bir yerinden biri gelip söylemeye çalışsa işi çok zor. Çünkü Neşet Ertaş başka söyler, bir başkası başka söyler. Bu bizim müziğimizin zenginliğidir. Ama öğretme aşamasına geldiğimizde işimiz çok zordur. Neyi öğreteceğiz? Yani çok hareketli bir şey çünkü. Ama aslında dünyada bazı türler, bunu şunun için demedim. Yani bizim müziğimiz böyle, tukaka değil. Yani bu opera stilinin içindeki her şey yerleşiktir. Ve siz bir eğitim sisteminin içine girersiniz. O nedenle opera şarkıcıları da bu eğitim sisteminin içindeki bütün bilgileri öğrenmek zorundadır. Ya ben bunu yapmasam da olur diyerek asla beğenilmezsiniz. Ve asla o müziğin içine giremezsiniz. Leyla Gencer'de bu yaptığı şeydeki gerçekten ilk bölüm çok zordu. Bakın ikinci bölümü izleyelim şimdi. Bu ışıkta izleyin şimdi. Küçücük nefes aldı. Bir daha. Küçücük bir nefes. Dinleniyor. Burnundan aldığı nefesi gördünüz mü? Minicik hareketler. Ama stil bu. Bakın. Bakın. Hatta şu ekranı daha da büyüteyim. Çok net görün. Bakın. Bekliyor. Dikkat ediyor musunuz? Nefes çekti. Bir anda kocaman bir renk. İşte o notada bakın, ardından gelen noktaya bakın. Ne kadar düştüğünü. Küçücük piyano. Bu notada yazıyor. Böyle okumak zorundasınız. Stil bu. O nedenle eğitimi ağır. Yani bunlara dışarıdan baktığınız zaman kafa sesleri geliyor ama hani öyle kafa sesiyle söylüyor ama ne kadar kuvvetli olduğuna bakarsanız çok ciddi bir güç harcadığını görürsünüz. İlk Mamma Mia'ya bakın. Bakın. İlki kocaman, ikincisi daha orada. Minicik. Yani görüldüğü üzere çok kolay gibi, aha 2 dakika söylemiş dediğiniz şey parçanın içine girdiğiniz zaman aman Allah'ım bu ne belaymış diye çıkabileceğiniz kadar zor. Tek nefes. Küçücük. Zaten tiz renkteki U pozisyonunu görürsünüz. Başını hafif öne eğip tam buradan şapkamın altından sanki alnından ses çıkarıyormuş gibi değil mi? Bakın. Tam U pozisyonu. Kocaman. Yani bu ses mesela full diyaframla çıkar. Bakın. Bakın. Bu değil. Şimdi bakın. Hı! Diye atıyor ya. Açık ağız. İzleyin. İyi. Küçücük ses, tertemiz. Yukarıya çıkarkenki pozisyonuna bakın. Çok zevkli ya. Ya izlemesi o kadar zevkli ki bir şan eğitimi almış, şanla ilgilenen bir kişi için, yani böyle resital bu işte. Şov yapıyor tabii ki. Bakın pozisyona bakın. Derin bir, açık bir, koyu bir U. Mükemmel. Zaten eliyle gösteriyor size, bakın. U pozisyonu mu diyor. Tavanda sesim diyor. Bakın şimdi. Yukarı doğru çıkıyor. U ile çıkamaz daha tize. Yani daha tize çünkü anca o pozisyonla ulaşabilirdi. Bir yere kadar U ile gidebilirsiniz. Kalın seslerde en inceye kadar her şarkıcının
hepimizin göğüs sesleri, giriş sesleri, orta tonlar, parlak renkler, kafa bölgeleri, kafa bölgesi arasında tekrar bir alan açıklığı ve parlaklığa ihtiyacımız var. Bu aslında standart dünyadaki tüm şarkıcıların ses geçiş yerleridir. O nedenle teoride, bütün şan eğitimlerinde size bu geçiş notları öğretilir. Bu geçiş notları öğretilir. Ama şarkı söylemek öğretilerek öğrenen bir şey değildir. Bu cümlemi unutmayın. Yani ben bu geçişi yaptım diye bu şarkıyı iyi söyleyemezsiniz. Önce şarkı söylersiniz. Şarkı söylemenizin içinde bu geçiş yerlerinde ustalaşırsınız. Nasıl? Dinleyerek, görerek ama şarkıyı söyleyeceksin abi. Geçiş yerlerini öğrenerek şarkı söylenmez. Bütün eğitimlerdeki en büyük yanlışlardan biri budur. Önce geçiş pozisyonları öğretilir. Ne yapacak bu adam? Hiç. Ortada şarkı yok. Hadi söyle şarkıyı. Geçemedin. Geçemeyince ne yapacağım? Söylemeyeceğim. Olmaz. Şarkıyı söyleyeceksin abi. Sen önce ona ait olacaksın. O ait olduktan sonra o pozisyon geçkilerini büyütmeyi geliştireceksin. Yani önce kabiliyet olacak. O tarzın sevgisi olacak içinde. O sevgi olmadan bu pozisyonlar çıkmaz. Mümkün değil. Yani Leyla Gencer olmak için geçiş pozisyonlarını öğrenerek olmaz yani, anladınız mı? Abi mesela ben araba kullanıyorum. Bak şimdi. Abi Türkiye'de araba yarışçıları var değil mi? Yani ben arabayı iyi kullanıyorum diye yarışçı olabilir miyim ya? Gibi. Anladınız mı? Bu başka, o başka. Teoriyi öğrenirsin ama yarışa çıkmak başka bir hikayedir yani. Sadece kendini geliştirmekle çözülecek bir mesele değildir. Leyla Gencer bir yarışçı. Okay. Size sesi gösteriyor. Bakın elinin içiyle ses burada. Karşıya ve ortada. Tık. Tam açık ağız. Önce önde buluyor sesi. İzleyin, sonra büyütüyor. Bakın. Bakın nasıl buluyor. Yeri buldu. Sonra pozisyonu tutup sol eline bakın, resmen şan pozisyonundaki U'yu gösteriyor. Bu ne biliyor musunuz? Birçok eğitimde şöyle de anlatılır. Cami kubbesi. Bir binanın kubbesi, tavanıdır. Kendi ağzınız içindeki tavandır bu. O tavana oturtuyor. Eliyle de gösteriyor size. Acayip ya. Hastalık bu, çok zevkli. Bakın orta tondayım diyor. Tuttum. Kubbe. Ve az önceki arkadaşa demiştim ya, hatırlıyor musunuz İdol Ağız'da? Genişlemen lazım diye. Bakın ne yaptı kollarını? İzleyin. Bakın. Tuttu. Önce sert. Bakın genişliyor. Şu an uçuyor artık. Olağanüstü. Şimdi abi hikayeyi anladınız mı? Teknik tamam. Eser bilgisi tamam. İfade, duruş. Bir de şarkıcısın zaten. Bu şey gibi yani. Kusursuz jimnastik var ya, hani jimnastik yapıyorlar işte, böyle puan veriyorlar falan. 9.6 alıyor, onun gibi. Her şey kusursuz. Biraz öyle. Opera biraz böyle bir şey. Biraz bu sistemin eğitimi böyle bir şey zaten. Bizde biraz dağınık olabilirsin abi yani. Dağılabilirsin, sesin kırılabilir. O rock müzikte de var biliyorsunuz. Bunlar beklenmiyor hiçbir şarkıcıdan, onlarda. Ama opera yapıyorsanız bunlar bekleniyor arkadaş. Biraz titiz olacaksınız, çalışacaksınız, ömrünüzü budayacaksınız. Değil mi? Evet. Çok acayip. Müthiş bir şarkıcı. Müthiş. Gururumuz. Özlem Taner. Aman neler geldi garip başıma. 18-2-2014 Kanaviçe. Bu nedir ya? Çok güzel. Hicazlar geliyor. Galiba bir şeyi aldım ya. Rosalia Björk'ü aldım diye hatırlıyorum. Bakayım buralarda var. Aldım. Hello Kitty çok teşekkür ederim. Özlem Taner. Oo, çalan da oymuş bu arada. Çok güzel çalıyor ya. Yanık.
Şunu biraz kısayım ya, çok açık. Aman gene neler geldi geldi garip başıma kan karıştı gözlerimin yaşına. Allah Allah, bu nedir ya? Dehşet, dehşet. Şimdi bir kere hikaye çok güzel arkadaşlar. Bütün gençlere tavsiye, bakın şimdi. Bakın, harika bir açış. Sonra parçaya girecek. Neyi fark etti? Bir kafasını kaldırdı, bir baktı mikrofon yukarıda, gördünüz mü? Şam pozisyonuna uygun değil. Şöyle söylemek zorunda bırakacak onu. Bütün o okuyuşundaki güzellik gitmeye başlayacak. Ne yapıyor, izleyin. Çekti, yaklaştı. İzleyin. Tamam, girecek. Bakın, dudak hizasına bakın, mikrofonun pozisyonu şuraya, burnuna doğru geliyor. Farkında mısınız? Onun okuma yeri nereye? Şuraya geliyor, aşağısına. Bakın ne yapıyor. Aman gene neler Şimdi böyle başladı. geldi geldi garip başıma kan karıştı gözlerimin yaşı. Ama mutsuz. Çünkü şam pozisyonuna uygun olmadığını o kadar iyi biliyor ki. Hemen ne yapıyor? Çalmayı bıraktı. Aşağı aldı. Postürü karşıya bakar hale getirdi. Daha konuşacak hiçbir şey yok. Videoyu kapatıyorum. Yani usta şarkıcı budur abi. Bitti. Gol. Hiç konuşmaya gerek yok. Nameler, tavır, şu onlar başka ama bunu bilmek her şeyi bilmektir işte. Bu teknik çok şey anlatır bize. Ya ben bir şarkıcının analizini yaparken ne yapmış, ne güzel nameler, buradan çok uzakta. Ben buna bakarım. Bu tekniktir. Ne oldu Melisa? Sıkıldın değil mi? Hayır. Ödevlerini yap hadi. Yaptım. Yaptın mı? Hadi canım, şaka. Hadi bakalım. Şu an pozisyonu ayarladı. Aman gene garip yüzünde gene mezarımın taşına bu dünyada bir muradına ermemiş değil. Ras plus yap, Ras plus. Şimdi güzel. Muradına ermemiş değil. Hafif buruna doğru atıyor pes sesleri. Şivede var. Şivesini o şekilde. Parçaların şivesini bu şekilde yerleştirmiş. Biraz önce operada ne dedik? Bizde de türlerin böyle kimlikleri olabilir. Bu kimlikler bunu böyle okumaya yönlendiriyor olabilir. Çünkü bu kadar iyi şan bilen biri, şan tekniğiyle giren biri bunu buraya indirmez normalde. Ama buraya indiriyorsa bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır. Özgüncüm, bugünkü yayınımızın adı bu. Bir bildiği vardır. Şarkıcının bir bildiği vardır diyelim. Aman gene garip yüzünde gene mezarımın taşına bu dünyada bir muradına almamış değil. Şimdi bu pozisyonun şöyle bir zorluğu var. Yukarıda belli sınır, aşağıda belli sınır tutar. Nazala doğru tuttuğunuz zaman hafif nazala doğru tutarak söylüyor. Yani bu aralıkta söyleyecek. Parçanın daha yukarı gitme şansı biraz zor. Gördüğünüz gibi hafif de böyle tam oturmadan gidiyor. Ama göğüs renklerine indiği, biraz ton indi mi gümür gümür ateş ediyor. Bakın yukarı çıktığı yere bakın. Bu kuvvet yoktu. İçeri çekti. Ama kendi tonuna geldi mi Allah ne verdiyse. Ben öldüm aman aman aman. Ama çok güzel bir ses rengi var ya. Yanasın taman uyur. Yani öyle güzel bir ses rengi var ki ama yani böyle of buz gibi. Çok. Nedim çok iyi ses dinlettin bize, vallahi tebrik ederim. Hızla ileri alıyorum, kusura bakmasın. Geliyor. Taksim yapan kişilerden özür diliyorum. Yayın ses üzerine olduğu için biraz bunları geçiyorum bazen. Aman karşıki dağlarda boran olmuş erimez erimez. Aman zalim olan Orta ton, tam onun yeri. Bilemez bilemez. E harfleri hep açık görüyorsunuz. Denk Aman geliyor. çok söyledim de o yar beni dinlemez beni dinlemez. Size gitti mi? Dinlemez. Hafif kırılıyor görüyorsunuz. Aman bu dünyada bir muradını almamış değil. Aman bu dünyada bir muradına ermemiş değil. Le 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 le.
Çok güzel kafa sesleriydi. Yanasın tamam, yoy. Ya ben çok sevdim ya. Tarzı harikulade. Çok böyle yerleşmiş. Evet, şan tekniğinde var yani daha, ama en azından size anlatıyorum yani. Bu nedenle olduğu için onlar birazcık kırılıyor. Çok şeye alışkın ama sevdiği tür de bu. Yani o geleneği bu. Ondan da kopamıyor. Ama böyle gidiyor. Yerleşmiş. Ama etkisi çok 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 güzel. Çok çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ay 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 ay. Çok hoşmuş. Çok sevdim. Sümeyra Çakır konser canlı performans aşkını aldı benden beni. Bu ne zaman ya bu? Çok eski bir konser. Bu ne zamanın kaydı böyle? Sümeyra Çakır. Nefis. Çıkmış İslam ödülleri, öter Allah deyo deyo. Hepsi şan pozisyonu. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Tamamen şan pozisyonunda okuyor. Yukarıda bir renk ama çok etkileyici. Biraz böyle Ruhi Su ekolünün tadı var okumada. Sesler tertemiz, entonasyon tertemiz. Çok farklı. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım günü günü, Ama yumuşacık tabii yani. bana seni, gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerini. Alt renkler o kadar güzel ki. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerini. Aşkın ile O bu arada bağlama da farklı çalıyor. Yani aynı sesleri vermiyor bakın. avunurum, bana seni, gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar oldum. Yunus durur benim adım, O kadar çabuk çok sesli yapmak istiyorsunuz ki müziği. gün geçtikçe artar oldum. İki cihanda maksudum, bana seni, gerek seni. Çok orijinalmiş ya, Sümeyra Çakır. Özgün, tanıyor musun Sümeyra Çakır ismini? Almanya'da duydum hocam. Allah Çünkü Allah. Ruhi Su ile birlikte hep sahneye çıkardı Almanya'da. Ha, ben daha duyduğum gibi Ruhi Su'nun ekolünü görmüştüm. Dostlar Korosu işte çok, ama 40 yaşında vefat etti yanlış Çok. hatırlamıyorsam. Evet evet. O yüzden de o süreçte ben Almanya'daydım zaten. Sümeyra Çakır 13 25 Mayıs 1946 doğumlu, 1990'da vefat etmiş. Tabii Türk halk müziği sanatçısı. İlk ortaokulu Ankara İstanbul'da okuyan Sümeyra Çakır, Beşiktaş Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra girdiği Teknik Üniversitesi Maçka Mimarlık Fakültesini 1969'da bitirmiş.
Aynı zamanda 1966'da başladığı İstanbul Belediye Konservatuarı Klasik Batı Şan bölümünde 1977 yılına kadar. Belki Münir Nurettin Selçuk'la bile çalışmış olabilir. Annem babam müzisyen değildi ama müzik severdi. 11 yaşındayken konservatuara gitmeye, keman çalmaya içim gidiyordu. Olmadı ama o sıralar annem bir mandolin armağan etti. Ben de hevesimi mandolinden aldım. Liseyi bitirdikten sonra tekrar konservatuara gitmeyi denedim. Yine olmadı. Vay be, mimarlık öğretimine başladım. Sonra 71 yılında Ruhi Su'yla tanışmış. İlkokuldan beri gerçekleştiremiş müzik tahsili yapma rüyamı, üniversite öğrenci olduğum sırada konservatuvarın akşam bölümüne gitmiş. İstanbul Üniversitesi tabii. Yakalamaya çalışıyormuş. Tam o sırada Ruhi Su'yu duydum. Bebek türküsünü söylüyordu. Soluksuz kaldım. Bu hayranı olduğum Alman romantikleri Schumann, Schubert ve Brahms değildi. Onları söyleyen seslere hiç benzemiyordu. Fakat onlar kadar güzel, hatta onlardan daha çok insan ve toprak kokusuyla yüklüydü. O günden sonra ben de hep türkü söylemeye başladım. Of. Of. Sırası gelmişken Sümeyre Çakır'ın sözünü etmek gerek. Kim demiş? Ruhi Su ile birlikte Dostlar Korosu'nu kurmuş. Vay be. Çok acayip. Yurt dışı çalışmaları yapmış. 1977 davetli olarak İngiltere, Fransa, İsveç'te konserler vermiş. Berlin'de yapılan Nazik bir Hikmet Haftası'na katılmış. Havana, Atina. Aman Allah'ım ya, ne kadar genç yaşta. O kadar çok albüm var ki çocuklar. Biz nasıl hiç tanımıyoruz ya Özgün? Rezalet. Yani yasaklı Rezalet. olduğu için şimdi Ondan detaylarına mı? girmeyeyim. Ha, hocam. ondan tanımıyoruz. Tabii yasaklı. Yani şimdi çok merak ettim. Bir çift turna gördüm okumuş. Benim en sevdiğim türküdür bir çift turna gördüm. Sümeyra Çakır. Sümeyra Çakır. Bir çift turna gördüm. Çok merak ettim. Nereden yayınlanmış abi? Ada Müzik. Ya nasıl dinleyebilirim şimdi ben bunu? Şuna bakayım. Şuna biraz dinleyeceğim ya, ama ne olacak? Çok merak ettim. Ruhi Su ama ya. Sümeyra Çakır deyince çıkmıyor. Allı Turnam çıkıyor. Bakalım. Vay, operatik. Çok Ruhi Su gibi söylüyor ama çok güzel, koyu bir renkmiş. Vallahi ben merak ettim. Tarzı çok güzel Özgün. Ses ne kadar güzel ya. Düşürdün aşkın narına. Yar geçtikçe göre beni. Evet. Orijinal ama. Peki ne oldu abi? Ama burada hiçbir siyasi bir şey yok Özgün ya. Siyasetle alakalı bir yasaklılık mı olmuş o dönemde? 80 dönemi falanla alakalı mı? 70'lerin ikinci yarısında yaşandı hocam. Anladım. Yani Cem Karaca'da yaşadı, Ruhi Su'da yaşadı. Ha. Doğu Berlin'de yapılan Bir Uluslararası sürü- Politik Şarkı Festivali'ne davet edilmiş 1980'de. Almanya'da her yıl düzenlenen Türkiye Haftası'na katılmak üzere Berlin Senatosu davetiyle gitti. Berlin'de bulundu. Enternasyonel Marşı'nı söylediği gerekçesiyle Türkiye'de hakkında dava açılmış. Bu nedenle 1980 yılından sonra müzik yaşamını yurt dışında devam ettirmek zorunda kalmış. Anlıyorum. Evet. Ondan sonra da zaten herhalde, ama Türkiye'de vefat etmiş. Herhalde bir dönem sonra tekrar döndü herhalde. Ama çok güzelmiş yani. Hiç tanımadığım bir şarkı, ne kadar ilginç. Bizim için de ilginç oldu. Ama çok başarılıymış. Çok güzel bir renkmiş daha doğrusu. Bilmiyorum artık ne görüşlü olduğunu. Michael Jackson Earth Song, Oksa, Blinds. Ya bu Blinds'lar bize acı çektirir. Zaten telifli çocuklar. Bunu hemen geçiyorum. Hani Motedeyi. Blues. Kürtçe blues Özgün. Kayıt çok kötü. Çok kötü bir kayıt bu arada. Distortion'lı. Merak ettim. 3 dakika zaten. Gerçi
pek blues'a benzemiyor ama. Sevgili arkadaşlar, Rıza Tamer yapmayacağım. Daha önce yaptım. Ya ben tam böyle ölüm ardından bu tarz şeyleri yapmayı böyle çok arzulayan biri değilim. Ses rengi ne kadar genişmiş ya bu arada. Yani renk çok güzel Özgün. Hakikaten farklı bir rengi var. Ha, o kısacık bir kayıt. Devamı? Sonra ha, bu enstrümantal. Ha. Bu yalnız sanki Farsça gibi ya. Yanlış bir şey yapıyorum ben. Yanlış mı duyuyorum? Olabilir. Gırtlak çarpmaları çok o stili andırıyor. Farklı bir renkmiş. İlk defa duydum. Güzelmiş yani ama. Galip Keleş Hüseyin'i makamı ikindi ezanı. Çok kayıt kalitesi iyi değil ya. Osman Ağa Camii Merkezi Sistem Hüseyin'i makamı ikindi ezanı. Pek iyi duyulmuyor ama ya. Burada bir böyle bu kadar iyi olmayan bir kayıt üzerinde analiz yapmak çok doğru olmayabilir. Yani dışarıdan çekilmiş gibi böyle ve uzaktan. Yani şey olmasın. Daha iyi bir kayıt üzerine deneyelim, olur mu? Sohbet musikiden gelir. Şevket Elekberova Nurlana Abdullayeva söylüyor. Yer alan bütün müğənnilərin təsəvvür edirəm ki, bax bu heyətlə belə bir başlıq altında, belə bir mövzu altında çıxış etmək sizin üçün nə qədər qürurludur, bəlkə də həyəcanlıdır, bilmirəm. Amma şəxsən sizin üçün Şevket xanım. Sohbet musikiden gelir. Programın adına bak Özgün. Yangın. Bugünkü yayının adı bu olsun Özgün. Sohbet musikiden gelir yazalım. Ben yazıyorum sana. Harika bir isim bu arada. Tamamdır hocam. Bak Atılırsın. attım şu anda bizim chat'e. Sohbet ve tam bu şekilde yazalım. Musikiden gelir. İsmi, yaradıcılığı Sohbet. nə qədər əhəmiyyət Çok kəsb edir. güzel. Əvvəla axşamınız xeyir olsun. Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Nurlana Təşəkkür Abdullayeva, edirəm sizə, bu genliği. Gecə Filarmoniyaya ki, bizə belə bir şərait yaratdılar. Şövkət xanımın gecəsini keçirmək Şevket mənim üçün, Elekberova'nın yəni, gecesi. Çox qürur verici bir hisdir. Mahir müəllimə də bundan təşəkkür Çok edirəm. güzel. Necə deyərlər, çox heyif ki, mənə qismət olmadı Şövkət xanımı canlı görmək. Yəni yaş məhdudiyyət. Bu arada çok özür dileyerek burada Kabe İmamı Abdullah El-Cuheni'yi inceler misiniz? Lakabı Haremin Bülbülü. Kaç haftadır istiyorum. Alıyorum. İnşallah yetişir. Yaparız. Şimdi Galip Hoca'yı yapamadığımız için. Evet, bunu daha önce atmıştınız. Ya bunları genelde telifliyorlar diye korkuyorum da ondan. Oldu. Daha önce birkaç kere Onu denedim. görə bilmədim. Amma elə bil ki, onunla böyümüş kimi bir his var içimdə. O qədər qulaq asmışam, o qədər onun səsinə yox, ürəyinə daha çox
necə Abi deyirlər. o kadar hoşuma gidiyor ki Azerbaycan lehçesiyle konuşmaları dinlemek. Böyle hiç sıkılmadan dinleyesim geliyor. Çok samimi ve sıcak kalpten geliyor bana ya. Qulaq asmışam, diqqətə almışam. Onun ürəyi mənə daha yaxındır. Ona görə onun ifalarından az da olsa bəhrələnmək təbii ki mənə çox qürur verir. Çok Xoş bir güzel. hissdir. İndi də Tofiq Ya şöyle güzel bir ses Azerbaycan olsa da Özgün izlesek ya full. He? Vallahi özledim ya. Yorumları özledim. Murat Arif'in çılgın yorumlarını özledim. möhtəşəm bir əsərini ifa edəcəm. Hepimizin özlemi. Şökət Gerçekten Ağabey, ya. Özellikle Gizem'in de özlemi. Gizem'in. Buyurun. Evet. Ben öyle. Of. İlkbahar. Zeynel Cabbarzade'nin sözü, musiki Tevfik Kuliyev. Aa! Bakalım nasıl okuyor. Oo, hiç bu rengi bekliyor muydunuz ya? Oo, çok güzel bir renk. Çok koyu. Çok koyu bir renk ama çok güzel. Aa. Aa! Ya orkestra ne çalıyor arkadaş ya? Allah'ım akıyor arka taraf. Üf. Bu arada çok güzel. Alto mu acaba rengi ya Nurlan Hanım'ın? Ya! Besteye bak ya o Özgün. Hastayım bir şirin dile. Ya Telman buradaysan gel. Ay dur ya. Telman'ı arayacağım. Melisa telefonumu versene. Dur Telman buradaysa gelsin de şunu bir de ondan dinleyelim Özgün ya. Tam Telmanlıkmış bir parça be. Dur. Telman neredesin diye yazıyorum şeyden. Allah sağ ol kızım. Buradaysan gel. Dur yazdım. Bakalım görecek mi? Ne oldu? Yani şu anda sahnede olması lazım. Gelir mi bilmiyorum. Galiba 43 dakikadır sahnede. Olabilir. Alto ya. Bayağı koyu bir rengi var. Yok yok.
Onlara geçişler. Nefis glissando. Sunucuya da mikrofon verselermiş ya. Valla. Sizlerde biraz nefes. Sunucunun da sesi güzel bu arada diye arkadaş. Sunucu konservatuvar okumuş, ses sanatçısıdır. Keşke okusaymış. Hadi Mugam. Güzeldi. Ama tiz seslerinde birazcık daha şeyi var yani. Alt renklerde kontrolü yukarılara doğru biraz kaçıyor gibi geldi bana. O müthiş orkestra vesaire her şey dinlemesi böyle oh ne güzel pazar pazar. Çok keyifli. Rosalia, Burkane, Björk'le beraber feat'i ama bakayım bunda telif olma ihtimali trilyon kere maalesef. Maalesef özel yayını yaparız. Agamrat Kurt Mugamto'yu 7 dakika 52 saniye çıldırmamak elde değil. Bunu bitirene kadar bizim yayın biter. The Weeknd, Call Out My Name. Bakayım bunlara. Bir kontrol edeyim. Bir şey yok gibi gözüküyor. Abi öyle bir derin reverb ve delay var ki sesinde yani öyle bir efekt var ki. Ha, inanılmaz yani. Bu nedenle dinlerken bir farklı moda giriyorsun. Yani diyorsun ki bu gerçekte canlıda ne kadar yapılıyor veya yapılıyorsa ne kadar iyi yapılıyor. Gerçekten Weeknd yaptığı tarzla benzersiz bir noktada. Bunu söylemek lazım. Ben ilk Weeknd analizi yaptığımda şeyden bahsetmiştim. Yani bayağı bu tarz şarkıcıların hep Michael Jackson ya hepsi Michael Jackson'ın türevi olduğundan bahsetmiştim. Yani çok Bruno Mars'tan tutun. Yani Michael Jackson olmasa sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir şey olur muydu düşünüyorsun. Çünkü bunlar farklı renkler. Bayağı tiz renkler. Tenor tamam hepsi tenor ama alt sesleri neredeyse hiç yok. Tamamen hep yukarıda okuyorlar. Ve gerçekten gidebildikleri yerin belki de sınırı yok. İnanılmaz tiz. Ama Weeknd'in bunlarda ya Bruno Mars'ın da Weeknd'in de tabii kendine arz tarzları var. Yani sonuçta şu an global şarkıcılar. Çok başarılılar bu arada. Gerçekten çok herkesin dinlediği, sevdiği şarkılar üretiyorlar. Ama Weeknd'in tarzı tamamen kendine ait. Ya Michael Jackson'dan ayrıldığı bir nokta ortaya çıktı. Fakat gene de ne olursa olsun bence ana menba o. Ya şu parçada mesela Michael Jackson yaşasaydı ve feat yapsaydı bir gariplik hissetmezdiniz değil mi yani? Bayağı okurdu da yani. Şıkır şıkır müziğin içine girerdi. İnanılmaz tiz bir renk. Geçen şey fark ettim Özgün. Bir tane çocuk var. Sibelcan taklidi yapıyor. Bizim eski Kadir Bayram'ı hatırlayın.
Bakın bunlar tenoral renkler ama farklı. Sibel Can taklidi. Duydunuz mu onu? Konservatuar okuyan bir çocuk ayrıca. Sefa Doğanay değil. Şu çocuk bak. İzleyin. Bak. Oturdum düşündüm bir ağaç altında, melekler ağlıyor. Ya inanılmaz değil mi bu tizlik? Ve ne kadar güzel. Bütün nameler yerinde. Sağımda solumda. Ve Instagram'da karşılaştım. Yani tamamen şey gibi. Konservatuar okuyor. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Yani eğitimli. Yaptığı şeyi çok iyi yapıyor. Bütün bu nameler pırıl pırıl. Sen kolay seçtin zor zamanımda. Tamam kafa renkleri gibi gözüküyor ama gerçek sesi de bunun gibi. Bir hayat tükendi senin yolunda. Falan filan. Bakın. Ne? Ne? Çok burun ama hep bu renkler yani. Bu tarz renkler bunları çok rahat söylüyorlar. Pek kolay çıkılacak ses değil bunlar bu arada. Evet yani güzel, çok güzel. Prince'i de hatırlatıyor değil mi? Oo tam karışım işte. Jackson, Prince hepsi böyle bütün bugünü de yansımış hali. Weekend. Sanki sadece tiz ses varmış gibi. Başka da hiçbir rengi yokmuş gibi. Hiç koyu sıfır alt taraf. Yukarıya doğru uçuk bir açıklık. Vibrato. Ama tabii ki klasik şan tekniklerinin tamamı var. Sadece vibratoları çok hızlı. Yapılan müziğin de altyapısı biraz böyle ambient gibi bu arada. Of, çıktı nota bakın. Tam açık ağız. Diş gösteriyor. En tiz nokta. Yayının başında Leyla Gencer analizinde söylediğim o tiz sesle vardı ya. Yana ve dişlere doğru en tiz ses. Yani U pozisyonunda değil de bu açılmak zorunda. Daha başka türlü çıkmaz çünkü. Ne? Hey! Burada. Hey! Müzik çok güzel. İnanılmaz güzel aranjeler var gerçekten. Ama bayağı ambient ama bu sound yani. Keyifli. Ama işte bu sound'un farkı belki de onu geçmişten ayıran şey yani. Hani Michael Jackson'la birebir rengi hissediyorsun ama sound'un hiç alakası yok. Bu başka bir sound. Bruno Mars'ta da aynı şey var. Weekend'de de böyle. Kendine has bir müzik tarzı geliştirdiler. Bu da tabii ki ya global şarkıcı bunlar. Yaptıkları her şey dinleniyor. Ama globallik geçen Özgün'le şapka linkini paylaşmış süpersin.
globallikle ilgili şey çok ilginç bir parantez bu arada. Geçen Özgün senle uzun konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Mesela bütün dünyadaki ben bir röportaj yaptım, herhalde şu an 100 üzeri geçmiştir. Global şarkıcılarla yaptığım röportajlar. Belki daha fazladır bu arada, bilmiyorum. Saymıyorum artık. Yaptığım şarkılar, ya konuştuğum sohbetlerde hep o şeyi soruyorum ya onlara. Halk müziğiniz, yani lütfen var mı? İşte lütfen söyler misiniz vesaire. Var yokun ötesinde çoğu artık dünyanın pek çok yerinde tek tip müzik dinleniyor. Tek tip müzik, evet. Yani halk müziğinden çok ayrı artık o şehir yaşamının içine karışmış, eskinin halk öğelerinden uzaklaşmış daha farklı müzik dinliyor. Bu artık o nedenle de Apple'ın, Spotify'ın veya işte dijital müzik dağıtımcılarının tek elinde. Ama bu tekelleşmenin temel sebebi tabii ki büyük dünyadaki müzik şirketleridir. Bu müzik şirketleri ne kadar tekel müzik üretirlerse o kadar çok insana ulaşıyorlar ve yaptıkları iş kolaylaşıyor. Karman çorman yapmalarına gerek yok. Böyle bir şeyin içinde baktığınız zaman o da kendine bir yer buluyor. Yani bu hiçbir zaman sonuç değildir. Bir şeyin başlangıcı da değildir. Fakat dayatılan demek istemiyorum ama günümüz müzik endüstrisinde kendine yer bulan insanlar mutlaka bu sistemin içinde bu şekilde var oluyorlar. Yani bir şeyin içinde var olarak var oluyorlar. O nedenle benim için hayatta evinde müziğini yapan sizler, gitar çalan sizlerden Weeknd'in hiçbir farkı yok. Veya elinde bağlamasını alıp çalan veya işte ne bileyim bir yerde kendi müziğini yapan bir müzisyenle Weeknd'in veya Bruno Mars'ın bence hiçbir farkı yok. Çünkü yaptıkları şey temelde tamamen aynı. Ama endüstri girdiği zaman işin içine bambaşka kulvarlara geçiyor iş ve tek tipleşme başlıyor. O tek tipleşmenin içine girdiğiniz zaman da zaten siz olmuyorsunuz. Nasıl? İyi miydi? Biraz karmaşık ama birazcık toparlayıp şöyle ne dediğimi düşünürseniz çok iyi anlarsınız. Yani global şarkıcılarda tek tipleşme olmadan, biraz tek tipleşmeden o bütün dünyanın dinlediği ve verilen müziği yapmadan asla başarılı olamazsınız. Bu yaptığınız çok iyi olmasa bile mutlaka onun içinde olmak zorundasınız. Peki. Memorial'e bu canlı geçiyorum. Ayhan Emre Aksoy Erzurumlu Emrah söylüyor. Ne oluyor yahu? Blues işleri. Country müzik Amerika'nın halk müziği midir? Amerika'nın ne olduğuna bakmak lazım onun için. Yani Amerikan yerlisinin müziği değildir. Çünkü Amerika'nın ilk geldiğinde, yani keşfedildiğinde yerli bir halkı var. O halkın yaptığı müzik değil. Sonradan işte bir sürü dünyanın birçok yerinden göç alıyor ve her göç aldığı yerden kendi kültürünü taşıyor. İşte Afrikalısı geliyor, blues yapıyor. İşte İspanyolu geliyor, kendi müziğini yapıyor, değil mi? Latin Amerika müziği oluşuyor. Yani böyle büyük, orası bir de küçücük bir yer değil, koskocaman bir kıtadan bahsediyorsunuz. Hani böyle 80-100 milyonluk değil de kocaman 400-500 milyonluk, belki daha fazla bir bölgeden bahsederken yani ana müzik ne? Karman çorman, ama country bir halk müziği sayılır tabii ki, nettir yani. Yani şey var orada da hocam. Ben söyle Özgün. Şimdi blues ve jazz siyahi işçilerin müziğiyken country biraz daha beyaz sınıfın, yani İngiliz, İskoç, işte Anzak belki. Avustralya, Yeni Zelanda'dan Amerika'ya göç eden toplumların yerel müziği. Ve birbirlerini çok etkilemişler biraz. Evet. Blues'dan, cazdan feyz alıyor. Cazı da etkiliyor. Çok değişik bir benzerlik var aralarında. Evet, biliyorum müzikal performansın içerisinde, ama ben de onu senin bahsettiğin şeye göre almıştım. Yani onu incelemek benim için uzun sürer şu anda. Yayın sonundayım çünkü saat 4 oldu. Namelerde biraz sıkıntı var. Ses rengin çok güzel.
Çarpmalar sıkıntılı ama düz ses tutmaların tertemiz. Kalem nedir o? Aa! Güzel. Çok güzel. Muhammed Emre Aksoy hiç fena değil. Etkileyici. Bu sahnede iş yapar. Tertemiz iş yapar tabii ki. Gerçekten güzel. Tebrik ederim. Bu arada bu linki gene açamadım her zaman gibi. Bir şahıs analizi daha istemiştiniz. Onu da almaya çalıştım. Gene açamadım. Neydi? Ali Rıza Çelik. Açamadım. Kusura bakma. Mehmet Er Arabacı Sabah Kaside. Daha önce analizini yapmıştık. Ultimo Live Al Colosseo. Bakacağım. İtalyan tenor. Finale geliyorum. Ben Kaplan var burada. Yakup Mehmedov var. Yetiştiremeyeceğim. Her zaman gibi. Çok kısa bakmaya başlıyorum. Ultimo. Topik bu arada ya. Bu bizim başımıza iş açabilir ha. Bunlar genelde teliflidir, böyle gözükmez. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrò incontrarlo, quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando Çok güzel. ridevano in gruppo, Gidiş harika. tornavo e scrivevo distrutto, e che ho gridato tanto, in classe. Mesela bak. Yani şimdi Ultimo feat Sagopa Kajmer ne manyak olur. Çok yakışırlar gerçekten. Çok çok bu alt renk kullanmaları ve flow'u çok tatlı herifin. Non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che Çok ero müzikal. vincente. Onların E quando tarzları çok guardavo me uygun. stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma Bu guarda böyle che mi gidecek? Ne strano, acayip. oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta, se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. Dimmi che Oğlum bu ne? Şimdi yeni dönem tenorları da farklı tabii. Bayağı rap kökenli bir şey bu. cosa senti, se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzi il volume, l'ansia nasconde i sorrisi che ho. Dimmi che cosa vedi, quando ripensi al tuo mondo, quali domande, quante Bu yani. risposte, forse domani ripeti forse. E vivo coi sogni appesi, vivo coi sogni appesi, girano le pareti, vivo coi sogni appesi. Tatlıymış ama. Quando ascoltavo la gente parlare mentre dava lezioni non ho saputo imparare ed ora disegno le delusioni, le conclusioni. È facile avere ambizioni, un po' meno concretizzarle. Ero un bambino diverso, Diavo chiamava e aspettava l'inverno. Sempre collocato nel gruppo dei perdenti. In questo percorso a chi c'ho intorno ho dato un sorriso e 1000 incidenti. Ma mando avanti la ruota, io lascio che giri da sé. Riesci a capirmi solo se hai sempre Bayağı voluto rapçi bu çocuk ya. qualcosa che non c'è. Vallahi altyapıya kaldı. Doğru. Gülvera. Non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Biz ne izledik ya şu Un anda? obiettivo, İlginç. da parte degli ultimi. Ya The Kafkas 36. Şimdi mi geldin ya yayın sonunda? Dimmi che cosa resta, se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. Dimmi che cosa senti, se scopri di avere paura. Ne oldu Özgün? Yok, Kafkas'ta da şey problemi var hocam. Yayınlanmış şarkı yollamış. Ha, olsun gene yapardık da. Yayınlanmamış şarkı Evet tabii. hazırlarsan. Kafkas ya. Akustik kaydet ya. Consigli, alzo il volume, l'ansia nasconde. Bir tane yanlış şey yapacağım. Yani özel bir yayın yapacağım. Kapı enstrümanını gel yapacağım. Onlara gelirseniz hepsini izlerim.
Anladın mı? Sizin besteleriniz üzerinden yaparım. Bir tane yapacağım, yakalayın onu. Mayıs ayında kesin yapacağım. Öyle bir yayın. Yani güzel, daha fazla dinlemeyeyim. Belli yani stili zaten. Ben Kaplan, Sarap, Acoustic Dictionary Sessions. Siz mi yaptınız bunu? Öyle yazdı biri gönderirken. Ama bu yayınlanmış bu ya. Yakup Mehmetov, bunu bugün yapmayayım. Bana kızmayın ne olursunuz. Sürem bitti çünkü. En sonda bu kaldı. Bunda da tek korkum telif yemek. Tek korkum o. Çünkü bunları genelde bir telifliyorlar bir yerlerde. Ne yapayım? Ne dersiniz? Belki hocam Söyle Özgün. kaydedelim, Diyanet Özel'de izleriz. Öyle bir şey yapalım. Bence de. Ya çünkü Onu kaydedelim. daha önce bu tarz yaptığım her şey sonradan telifle siliniyor. Yayının sonrasında. Genelde böyle ünlü imamların çoğu kaydedilmiş oluyor. Mehmet Arabacı Kaside 3.19 aldım yayın başında ama şimdi girsem en son bununla bitirelim. Hadi bakalım. Hocam bu arada şarkımda telif sorunu yok. Yayınlanmış ama herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diyor. Hocam biz yaptık, ben söylüyorum ama yayınlamışsınız parçayı. Ya parçayı yayınlamışsınız. Telifli yayınlanmış. Şarkıyı çıkarmışsınız. Anladın mı? Yani bunu anlatmam gerekiyor. Nasıl anlatabilirim size başka türlü? Parçaları ben analiz ediyorum. Videoyu yayınlıyorum. Videodan sonra telif geliyor. Bundan sonra sizin peşinize koşmak zorunda kalıyorum. Ya buna telif geldi falan filan. Sileyim mi silmeyeyim mi? Anladınız mı? Yani onu bir formülize etmemiz lazım bu işleri yaparken çocuklar. Sonra biz uğraşıyoruz yani. Mecbur silmek zorunda kalıyoruz. Video yayına girmiyor. 40 tane derdi oluyor yani. Sessiz hocam telifsiz. Alttaki şarkı telifli. Biraz önce açtım. Bak. Şimdi sana göstereceğim. Provasız session. Bak. Bir göstereyim. Eğer öyleyse tamam de bana. Açıyorum. Şu kayıt değil mi? Bak şimdi. Şu ne? İndiriyorum aşağı. Bak müzik, bir şarkı. Meeting of the Minds. Sen göremiyorsun. Ben sana göstereyim. Bak. Bu yayınlanmış bir şarkı demek burada. Tamam. Bu şarkı yayınlanmış. Gördün mü? Bu şarkı burada telif yemiş. YouTube Epidemic Sound'dan çıkarmışsınız. Okey. Yani ben bunu kullandığım an telif olacak. Bunu nasıl yapacağız? Hı? Kızmayın bana. Hocam o bitişteki şarkı. Ya tamam da ben açacağım şimdi. Ben ne bileyim neyin ne olduğunu. Özgün anladın değil mi olayı? Ya ben bilemiyorum ki neyin ne olduğunu. Ben şimdi açıyorum bakıyorum. Ben bilemem yani onun ne olduğunu. Kırıldım gücendim. Bilmiyorum neye gücendiniz? Şah 0040 kızılmayın. Bak anlatmaya çalışıyorum neden yapamadığımı da. Ya geçenlerde hocam işte bir yayın yaptık da 19 tane telif gelmişti. Yani Gel- evet haklar korunuyor ama bu sefer yayın Evet. yapılamaz sadece. Ben bu sefer yaptığım zaman yayın bitiyor. Size ulaşamadığım için siliyorum. Bazı yayın sonrasında kapanıyor. Yani neden böyle bir şey yapayım yani? Artık bıktım çünkü yani açıkçası. Sabah Kaside ismi Sübhan Virdin mi var? Daha önce bir kere yaptım Mehmet Arabacı Hoca'nın analizini. Bunu da kaydedeyim. Bugün yapmayayım. Bana da darılmayın. Şimdi darılırsınız biliyorum. Artık gönül koymayın ama. Yaparız. Kızmayın bana tamam mı? Yayın bu kadar. Peki. Yorulduktan sonra çünkü enerjim kalmıyor. Enerjim kalmadıktan sonra artık ben düşüyorum. Özel yayınlarda yapalım bunları çocuklar. Size özel mutlaka yapacağım. Kırılmayın, gücenmeyin. Peki. Yayın finali. Çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, beraber olduğumuz için çok keyifli bir yayındı sayenizde. Özgüncüm, Gizemcim, Ayşenur'cum hepinize teşekkürler. Melisa'cım sana da teşekkürler. Sıkıldın değil mi? Gel hadi kapatalım yayını sen de. Çok keyifli Bu yayındı. arada- Söyle Özgüncüm. Melisa'nın ve tüm dünya çocuklarının günü kutlu olsun. 23 Nisan'ınız kutlu olsun şimdiden arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun hepinize inşallah. Keyifli olsun. 23 Nisan'daki yayınımızı, videolarımızı kaçırmayın. 23 Nisan'daki duyurumuzu da kaçırmayın. Söyle Özgün. Unuttuğum
bir şey de var hocam. 22 Nisan akşamı 20.30'da 8. yıl kutlaması var. Bu arada unutmayalım, 22 Nisan gecesi Stray Kids gecemizi de kaçırmıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay. Sevgiler. O yap bakalım Melisa onu. Yapacaktım, bir şey eksik kaldı. Şunu mu yapacaktın? Yap bakalım. Ha, bunu yapacaktık. Tamam, okey. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 에머 세상이 우리를 불러 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh 에메 호자 We'll fly forever 에메 호자